Rahmetli Ünal amca hatırlıyor musunuz? Yozgatlı. Eskilerin nur talebesi. Onun hizmete dönüş serüveninde merhum Zübeyir abinin çok etkisi var. Zübeyir abi zamanında Ankara Kalesi'ne çıkıyor. Orada ders okuyor Ünal amcaya. Ünal amca da dersten çok etkileniyor. Böyle insanların sonsuz hayatı için çok üzülmeye başlıyor. Kendisini tutamıyor. Kendisi bu arada çok meşhur bir terzi. Cemal Gürsel'in, Rahmi Koç'un terzisi o dönem. Yani millet Ünal amcayı görünce üf diyor yani. Kimlere terzilik ediyor, nasıl para kazanıyor diye. Daha sonra bir anda o günkü dersten sonra terziliği bırakıyor Ünal amca. Etraftakiler diyor deli misin sen, böyle terzilik bırakılır mı diyor. Ünal amca ne diyor biliyor musun? Terziliği Ermeni Akop da yapar. Ama bu milletin imanını Ermeni Akop kurtaramaz. Bu davanın bana ihtiyacı var diyor. İnsan bu kadar kazandığı mesleği bırakır mı diyorlar. Ne diyor biliyor musun? Yeniden Allah'a dönecekse bırakır diyor. Hesaba bakar mısın? Allah Allah. Hizmet için o dönemin en gözde mesleklerinden bir tanesini, hem de kimlerin tersi olan bir insan bırakıyor. Ve ben kendi adıma şahidim. Son nefesine kadar, ta vefat etmeden bir gün önce yine hastanedeki hemşireye kızım şöyle namaz önemli, iman önemli diye tebliğ yapıyor. Hanımı da geçenlerde vefat etti, bir annemiz. Allah rahmet eylesin inşallah. O da vefatından 1-2 gün önce 90 talebeye yemek yaparken vefat ediyor. Yani orada hastaneye kaldırıyorlar, ondan sonra vefat ediyor yani. Ömürleri böyle geçmiş. Ona koşturayım, onun yangınına koşturayım. İtfaiyeci gibi ömürleri geçmiş yani şimdi. Allah Allah, hizmetin güzelliğine bak. Kendilerine adadıkları bu davanın adına hizmet deniliyor. Hizmet denilince biraz mütevazi de bir kelimedir. Mütevazi olma sebebi insanın insana hissiyatı değil. Davranışı belki ama hissiyatı değil. Yani Allah'ın hizmetkarı manasında, anlıyorsunuz değil mi? Şimdi mesela buradaki dava Mehmet Baba'nın çiftliği mi? Ali Baba'nın çiftliği mi? Ömer Baba'nın? Hayır. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir sistem burası. Halk etti, yarattı, bizlere de nasip etti, içine koydu. Biz burada hizmet edenleriz. İlk hizmetin sahibi değiliz. Yani bizler canını okurduk. Ama sahibi Allah Azze ve Celle olduğundan gönlümüz çok rahat. Hizmetçinin tevekkülü var bizde. Elhamdülillah yani. Meselenin sahibi Allah olunca acayip bir tevekkül geliyor insanın içerisine. Ünal amcanın kendisini adadığı bu davanın adına hizmet diyoruz. Oturuyor değil mi zihninize ne demek olduğu? Peki nedir hizmet? Hizmet Erkam'ın evidir. Erkam? Erkam bin Ebil Erkam. Onun evi peki? Darül Erkam. Hizmet tam olarak budur. Allah'ın azametini kalplere tesis etme metodudur hizmet. Cümle böyle biraz güzel bir cümle olunca o güzel bir cümle kullanıldı deyip manasını köşeye atmayalım. Gerçekten amaç budur. Allah'ın azametini her gün derslerle, sorumluluk vererek, belli başlı organizasyonlar yaparak kalplere tesis etme. Yani bir tuğla daha koya koya insanların kalplerinde bu işi tesis etmenin adı hizmettir. Ve kainatın yaratılış sebebi bu imanı kazanma ve kaybetmenin davasıdır. İşte hizmet bu demek yani. Bakın Allah'ı tanıttırmak uğruna sahabe öyle koşmuş ki özellikle Mekke'nin ilk 11 yılında kendilerine bizim bildiğimiz fıkhi manada bir yükümlülük dahi verilmemiş. Enteresan bir hadise değil mi? Namazın farz olması 11 yıl sonra. Tesettürün farz olması 17 yıl sonra. Orucun farz olması Bedir'den hemen önce. Yani takribi 15 yıl sonra. İçki 3 aşamada haram kılınıyor. Faiz, riba 4 aşamada haram kılınıyor ilahir. Şimdi baktığınızda Mekke döneminde bizim insanlarla tanışır tanışmaz şu ibadeti yapsana birader dediğimiz ibadetlerle başlamamış süreç. Neye adamışlar ömürlerini? İman meselelerine adamışlar ömürlerini. Kalplerde Allah'ın azametini tesis etmek demek, iman dersi demek. İman dersi. Allah Allah. Ne büyük bir mesele. Şimdi girişi hizmetten yaptık. Neden yaptık? Sorumuz basit. Zorunda mıyım? Yıllarca aklımı kurcalayan soru oldu. Niye? Başkasında hangi nefis varsa bende de aynısı var. Hiç farkı yok. Şu adamın nefsi dünyadan ne ölçüde anlıyor? Benimki de anlıyor. Şunun nefsi ne istiyor? Benimki de istiyor. Hiç farkı yok yani. Aynı nefis taşıyorum. Belki farkı amel cihetinde yapıyorum yani. Gecemi gündüzüme kendi çapımda katmaya çalışıyorum. Zaruri işlerimi hallediyorum. Ondan sonra zaten zihnim, kalbim hep burada bir ölçüde. Hep gece gündüz sorduğum soru. Zorunda mıyım? Yani ve kafamdan çıkmıyor yani. O Umre'de de gittik ya, Arafat'a gittik. 120 bin sahabeye veda hutbesi okunulan yer. Ondan sonra 110 bini hicret ediyor. %93. Emirle gidiyorlar. Çin, Guangzhou'ya giden var. 20 bin kilometre. Ebu Kepşe. 20 bin. Gidiyor, ne olur kalsan diyorlar. Sormam lazım diyor. Geri dönüyor. Geri döndüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal etmiş. Halife Hazreti Ebubekir ona soruyor. Gidebilirsin diyor, geri dönüyor. 3 çarpı 20 bin kilometre. Onun da belki beli ağrıyor bizim gibi. Onun da belki dizi ağrıyor. Onun da belki dişi ağrıyor bizim gibi. Atın, devenin sırtında yayan şekilde 60 bin kilometre yürüyor. Sen daha memleketinden gelme. Çok sordum kendime. Gerçekten sordum. Yani bugün hizmet dersi yapacağız ama ben duygularımı bir cihette yani. Hissettiğim bir şeyler. Çok sordum kendime. Zorunda mıyım dedim yani. Başka yolu yok mu dedim.
Acaba dünya meşguliyetimi arttırırsam, ki yapıyorum yani. Dünyada da ticaretimi yapıyorum. Kendi çapımda başka işlerimi yapıyorum. Kitap yazıyorum. Ailemizin bir iki işi var. Onlara koşturuyorum. Yani bunu birkaç ay içerisinde birkaç kat performansa çıkarmak bir sorun değil yani. Aynı meşguliyette daha çok vakit ayırırsın ve ondan sonra dışarıdakilerin aynı zırvası gibi sen de zırvalar durursun. Ya dünyadaki bu kadar iş var. Biz nasıl yapalım bunu? Meşru bir hak mıdır? Sordum yani bunları. Eğer meşru bir haksa dünya işlerini arttırmak, bunda bir problem yok yani. İnşaatı birden 5'e çıkar. Öbürü gibi fabrikayı düşün. Öyle değil mi? Aynısını yaptığın anda bir de öbürü gibi otelin arkasını da satın al, yanını da satın al. Bitiyor yani. Kolay bir çözüm değil mi? Ya bu beni kabirden kurtaracaksa ben bunu yaparım. Gerçekten yaparım. Kazanmasam da yaparım. Zarar da etsem yaparım yani. Bu beni kabrin sorumluluğundan kurtaracaksa, yani dünya meşguliyetiniz fazla diye sahabe gibi davranmanıza gerek yoktur. Bu beni kurtarıyorsa ben bunu yaparım yani kendi adıma. Zaten dediğim gibi bir ölçüde zaten yapıyorum. Belli başlı ticari şeyler, kabiliyetim de var. Yapar giderim yani. Çok sordum yani. Bunları çok sordum. Hizmet etmek zorunda mıyım? Acaba ben de diğerleri gibi dünya işlerim arttı, meşguliyetim arttı, çocuk sayım arttı, filanca bir şeylerim arttı dediğimde acaba bu hak üstümden düşer mi? Yani kabirde bana hesap sormazlar mı diye. Ben yıllarca işin içinden çıkamadım. Dersi okuyalım birlikte, siz çıkabilirseniz birlikte bir yol bulalım. Çünkü sizin nefsinizle benim nefsimin hiçbir farkı yok. Belki bir parça, bir ikna cihetlerinde biraz farklarımız olabilir. Onun harici bir farkımız yok. O da şimdilik. Akıbeti bilemiyoruz. Dersin birinci meselesi bu. Diğer meselesinde de bu hizmetin peki dünyaya faydası var mı? Onu konuşacağız. Dünyaya. İlginç değil mi? Hizmetin dünyevi faydası var mı? Ondan sonra bakacağız. Dünyada dünya için çalışanlar mı daha mutlu? Dünyada ahiret için çalışanlar mı daha mutlu? Dersin ikinci bölümünde de bunu konuşacağız. Ama önce birinci soruya bence bir cevap bulmamız lazım. Doğru mu? Hizmet etmek zorunda mıyım? Yani eğer cevap evet hizmet etmek zorundasın çıkarsa, yani bunu yapmayan insanlar, yani sahabeye benzemeye çalışmayan insanlar. Hizmet dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani sadece benim yaptığıma hizmet demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Eyyime-i erbanın, ulemanın, sahabelerin, nice peygamberlerin bu yolunu kastediyorum yani. Ben bunu hizmet kelimesi ile bir çatı altında topladım. Kendi yürüdüğümüz yolda da bunu söylüyoruz. O da Allah'a hizmetçi olma gayretimizden dolayı. Bunları tekrar hatırlatmak istedim. Çok sordum yani bu noktada. Onların tamamının bir yolu var yani. Bu yolları uymama ihtimalimiz var mı? Eğer varsa sıkıntı yok, ama yoksa hayır canım. Yani %93 hicret etmiş dedim ya az önce. 120 sahabenin 110 bini hicret etmiş. Kalan 10 bini de emirle kal denildiği için kalmış. Bu istatistiği %100'e çıkarır. Doğru mu? Yani %100'e emirle hareket etmiş 120 sahabeden. Şimdi tamam ya, onun da dükkanı olan var. Yani Hazreti Ebubekir gibi tüccar mı var Allah aşkına? Hatice annemiz dahi yani onun gibi bir tüccar mı var dünyada? Öyle değil mi yani? Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman İbni Avf zaten yani tüccarların piştarı yani. Onlar da derdi ya Resulallah bizim Medine'ye hicretle sen niye zorluyorsun? Biz sana buradan maddi destek, lojistik destek gönderelim. Öyle değil mi? Bizim de burada var ya, Ramazan golisi gönderiyorlar sadece. Biz sana lojistik destek gönderelim, ondan sonra kalan salat. Yani varsa meşru bir yanı bunu birlikte bulalım, kullanalım, ama yoksa diğer hayatlar çer çöpe döner. Ne kadar şey geliyor değil mi böyle? Dünyada basit bir yol gibi geliyor. Ha bunu seçmişim, ha bunu. Bunu birlikte bir tahkik edelim bakalım. Başka bir yol var mı? Öncelikle şu an yeni konuya geçtim. Hizmet etmek zorundasın diye başlık atabilirsiniz. Ya da hizmet etmek zorunda mıyım diye. Dersin girişi anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi girişi? Sizin de içinizden gelmiyor mu bu soru? Ya niye bu saatte kalkayım? Niğde'den geldin değil mi Alper abi? Yani bak işte Mahmut abi, Ülkücan, Rıdvan Almanya'dan geldiler. Ders için geldiler. Yani bu bir şey yani. Yoksa niye gelsinler o kadar yolu yani? Şimdi Mehmetcan her gün Tarsus'tan geliyor. Her gün Adana'dan gelen var. Öyle değil mi ya? Sürekli adamlar buraya geliyor. İşte sen haftanın 3-4 günü Nevşehir'den geliyorsun. Gerek mi var? İşte sen 11 saat çalışıyorsun değil mi Mehmet abi? Yani Katar'dan buraya taşındın. Değil mi? Elektrik mühendisi olarak. Burada biraz da zahmetli bir firmanın işlerini aldın. Bu derslere girebileyim diye. Ve Katar'da belki çok rahattın ama burada 11 saat çalıştırıyorlar şimdi seni. Dev gibi şantiyenin içerisinde değil mi? Bütün ihale sana kaldı. Zorunda mısın? Sor yani, zorunda değilsen bence bu yük ağır gibi geliyor, öyle değil mi? Ama zorundaysak da diğer hayatlar çer çöpe döner. İlginç bir soru değil mi? Siz de soruyorsunuz değil mi benim gibi sürekli? Nefis var yani, sormaz mı yani? Senin de dünyaya bakan kabiliyetlerin var. Ulan şu kullanıyor, biz niye kullanmayalım yani, değil mi? Yardır git oradan zekatını gönder, bitsin iş yani, böyle mi? Üstad Hazretleri 28. mektupta diyor ki biz istihdam olunuyoruz. Biri kullanıyor. Şura çok enteresan. İhtiyar ve iktidarımız. Yani seçim hakkı bile yok neredeyse. İhtiyar ve iktidarımız haricinde çok mühim işler bize yaptırılıyor. Başka yerde de diyor ki Mesnevi Nuriye'de irade ve iktidarımız haricinde sevk ediliyoruz diyor. Çok enteresan meseleler. Madem birisi seni sevk ediyor, madem hizmet etmeye sevk ediliyorsun, o zaman demek ki biri bunu emir olarak sana vermiş. Yapmanın yolunu arayacaksın demektir. Ama biz bu tür meseleleri böyle ya arada bir girip çıkalım, bakalım lezzet alabilecek miyiz şeklinde hobi kulübü zannediyoruz. Yani bura ya geldim biraz bakayım, bir 6 ay takılayım sonra. Ya bu Kanarya Severler Derneği değil ki yani, şimdi üyeliğimi feshediyorum.
Ne oldu hayırdır birader? Ya artık kanarya sevmiyorum. Kuğu seviyorum arkadaş ben. Öyle bir şey değil ki bu yani, öyle değil mi? Yani nasıl üyeliğini iptal edeceksin ya? Burada herkesin hayatında sebepler cihetinde çok basit tevafuklar olmuştur. O ona denk geliyor, öbürüne denk geliyor. Dünyanın muhtelif yerlerinde insanlar öyle değil mi yani? Çok enteresan tevafuklar geliyor. Bir bakıyorsun kendin içinde buluyor. Ya ben de aynıyım yani gerçekten. Şimdi insanlar beni videoda çok gördüğünden dolayı patron gibi bir şey zannediyor. Öyle değil yani. Allah beni muhafaza etsin, dua edin ama yarın bir gün burayı var devam eder şekilde görürsünüz. Şu kardeşinizi görmezseniz şaşırmayın yani. Ben de imtihandayım, sen de imtihandasın Emrah. Seninle benim farkım yok. Sende de Allah'ın bir muradı var. Benden de Allah'ın bir muradı var. O yüzden seni de buraya attı. O yüzden beni de buraya attı. Yani birinin çiftliği değil, birinin bir şey değil yani. Görürsünüz. Allah muhafaza buyursun ama. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat anını hatırlarsınız. Sahabe efendilerimizde bir endişe, bir hüzün vardı yani. Ama İslam devam etti. Yani o devam ederken bu küçücük kalesi, yani hiçbir şahsa bağlı devam etme ihtimali var mı yani burada? Allah alimi yok, velimi yok. Allah çok, Allah çok yani. Allah'ın künlemesine bakıyor bu iş. Benden bir muradı var, buraya koydu. Senden bir muradı var, buraya koydu yani. Çünkü bu işin gevezeliği ne biliyor musun? Anlatan bir iki hoca vardır, ihaleyi ona atar, evde kumandayla ömür geçirirsin. Bu işin de gevezeliği bu. O yüzden bu açıklamaları yapıyorum. Ya kimsenin babasının malı değil yani. Allah onu sevk etti, bunu sevk etti. İşte yıllardır görüyorsun yani. Nice insanlar, fertler, Allah hepimizi muhafaza buyursun. Bir yerlere geliyor, bir yerden gidiyor falan ama Allah'ın muradı hep cari, hep geçerli, devam ediyor yani. Bir problem yok o noktalarda. O yüzden bence bu şekilde bakmak lazım. Senden bir muradı var, buraya koydu. Benden bir muradı var, buraya koydu yani. Allah Allah. Çok ince meseleler. Böyle bakınca da insan ürküyor yani. Böyle Kanarya Severler Derneği'nde üyeliğimi iptal ediyorum şeklinde çıkamıyorsun ki yani. Sinemaya girdim, bu filmi beğenmedim, çıkayım yani, böyle çıkamıyorsun. Diyorsun ki Allah Allah, ben zaten hücrelerime kadar kendime ait değilim. Bir sahibim var ve sahibim beni bir yere sevk ediyor. Sana gaybden mesaj gönderecek haberi yok. Sebeplerin eliyle sana mesajlarını okutacak. Sevk ettiği sebebi daha bir mesaj var yani. Öyle olmaz ki yani öteki türlü. Allah Allah. Geldik çay içelim dağılalım yani. Niye buradaki adam ırgat, sen nesin? Yani herkesten bir muradı var. Onu okumayı ve keşfetmeyi çözmemiz gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi demek istediğimi? Tekrar aynı soruyu soralım. Hizmet etmek zorunda mısın? Hizmet etmek zorundasın. Bu Kur'an'ın açık bir emridir. Size ayeti okumak isterim. Ali İmran 104. Siz hayra çağıran, marufu yapıp telkin eden, münkiri engelleyen bir topluluk olun. İçinizde öyle bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Çok enteresan ya. Vel tekün minküm ümmetün yed'une ilel hayri. Sizin içinizden bir grup her zaman hayır üzerine olsun. Bak şimdi. Ve yemurune bil marufi. İyiliği emretsin. Yenhevne anil münker, kötülüğü yasaklasın ve ulaike humul müflihun. Onlar müflihun, felaha erenler, kurtuluşa erenler diyor. Yani hizmet bu. Bunlar kurtuluşa erenlermiş. Zıttıyla oku o zaman. Bunlar olmayanlar, işte o da çerçöp oluyor. Yani ayet açık bir emir değil mi? İçinizde bunu yapacaksınız. Tabii biz sadece emir, namaz, zekat, Kur'an sıkmışız, Kur'an'ın gırtlağını böyle bu hale getirmişiz. Nefes aldırmıyoruz. Bunlar Kur'an emirleri yani. İçinizde böyle birileri bulunmak zorunda diyor. Allah Allah. Çok ilginç. Ağır geliyor değil mi insana? Ne yani, bunu yaşamadığında hayat ne oluyor? Çerçöp oluyor işte. Vallahi işte benim için de senin için de böyle yani. Böyle bir hakikat var. Kullanın emri burası yani. Ama dışarıda insanlar maalesef saçma işlerin peşinde koşuyor. İşte mal biriktireyim, Bitcoin kovalayayım. Borsa benim hayatımın vazgeçilmezi. Bütün mesaimi borsaya adarım. Ondan sonra vakit kalırsa da şey yaparım. Bunları duymak ağır. Bana da ağır yani. Başkasının dediğim gibi aynı nefis bende de var yani. Ama işte bu noktalardan asıl vazife kaçtıktan sonrası çok büyük problem. Sonsuz hayat ne demek yani? Sonsuzluğu kaybetmek ne demek yani? Bizler bunu hesaplamadan bütün bereketi dünyada istiyoruz. Ver Allah'ım ver. Haram helal ver Allah'ım, bu kulun yer Allah'ım. Sürekli bu moddayız yani, ver. Kandilinmiş, regaibinmiş, özel gününmüş, hizmetinmiş, birilerine anlatmak, ilgilenmekmiş, bunların önemi yok. Sen ver, zaten bunları yapan birileri var, ben onlara zekat kolisi yollar dururum. Durumumuz böyle maalesef. Hizmet edenlerin biraz hayatlarına bakalım. Şimdi teorik bir hakikat nazariyette öyle kalmamalı. Bunlar en çok pratiğe dökenlerin hayatlarından okunması lazım. Şimdi ben az önce bazı teoriler okudum. Bakalım bunları pratiğe dökenler, aksiyona dökenler hayatlarında neler yapmışlar. Sopa da yemişler, gene de bu davadan dönmemişler. Kim? Üstad Hazretleri'nin talebesi merhum Zübeyir abi. Haftanın 2 günü Üstad Hazretleri o zaman hapiste. Haftanın 2 günü berber günü var. O gün koğuşları açıyorlar. Üstadın koğuşu da berberin yanında. Gardiyanlara yakalanmadan talebeleri Üstad Hazretleri'ni görmeye çalışıyor haftanın 2 günü. Bir gün üstadı ziyaret sırasında Zübeyir abiyi gardiyan yakalıyor. Senin ne işin var burada diye alıyorlar. O dönemler işkence inanılır gibi değil. Alıp işkenceye götürecekler Zübeyir abiye. Şimdi Zübeyir abinin aklı kalbi hep Risale-i Nur'da değil mi? Biz onun hayatını da okumuştuk hatırlarsanız. Aklı kalbi hep Risale-i Nur'da çalışıyor. Üstad Hazretleri'nin İngiliz işgali sırasında söylediği bir söz geliyor aklına. Bak söze bak söze. Lematte geçiyor bu, sözler lematte. Aç olan canavara karşı tahabbüp etsen
merhametini değil iştahını açarsın. Yani aç bir canavara sevgi gösterirsen daha çok onun iştahını açarsın. Sonra döner geliyor tırnağının hem dişinin kirasını senden ister. Özetleyeyim. Aç kurda karşı tahabbüp gösterirsen, sevgi gösterirsen döner dişinin kirasını ister. Sana daha çok eziyet çektirir. O yüzden Zübeyir abi diyor ki ya bu gardiyanları lütfen yapmayın denmez. Dişinin kirasını isterler. Ne denir diye içeride tam işkenceye alıyorlar. Zübeyir abi bas bas bağırıyor. Falaka yatırmışlar. Vur diyor. Adamlar vurdukça vur diye bağırıyor. Adamlar bir daha vuruyor vur diye bağırıyor. Adamlar şoka vuruyor, şaşırıyor kalıyor. Ya bu adam ne diyor, ne yapacak, böyle şey mi olur diye Zübeyir abiyi bırakıyorlar. Bıraktıkları halde bile bir hafta ayaklarının üstüne basamıyor. Ben Zübeyir abi gibi psikoloji bilen birini daha tanımadım. Yani onun hayatını merak edenler için söylemiş olayım. Bir olay başımıza geldiğinde zihinden ve kalpten Risale-i Nur'un çıkması herhalde değil mi? Bizim de mesleğimizin bir amacı olsa gerek. Buradan da öğretiyor. Şimdi Zübeyir abinin sözleri neden bu kadar tesirli? Anladınız mı? Kendisi yaşayan bir insan. Zaten yaşadığından dolayı şu cümleyi söylüyor. Risale-i Nur'u önce kendini oku. Çünkü yanmayan yakamaz. Allah Allah, söze bak. Yanmayan yakamaz. Bu sözü şöyle çevirsek uygun olur mu? Bulmayan bulamaz. Oldu mu? Oldu değil mi? Sahabe efendilerimiz neden herkes bulsun diye koşturup durmuş diyar diyar? Bulmuş. Bulmayan bulamaz. Onlar da bulmuş, diyar diyar başkaları da bulsun diye koşturmuş. Şimdi bugün bir ufak rahatsızlığım vardı da sağ olsun Ersinler bir ilaç getirdi. Yurt dışından almışlar. Yenge hanım da rahatsızmış, onu da kullanmışlar. Ben hiç getir demedim yani. Tuttu bana getirdi. Neden? Bulan buldurmak ister. Kendi bulmuş ya. Ya bu ilaç biz kullandık, işe yaradı. Sen de kullan, sen de işe yara. Bak yanmayan yakamaz ne demek, görüyor musun? Kendi bulmuş, fayda görmüş mü? Aman başkası da fayda görsün bak. Allah Allah. Şimdi yemek yerleri de öyle oluyor değil mi? Mesela bizim buraya bazen geliyorlar ailecek. Ben hemen diyorum bak şu yerlere gidin diyorum yani. Şu yerler işte ya şu tantunici, ya şu tantunici, ya şu tantunici. Şimdi niye öyle yapıyor insan değil mi? Yurt dışına geliyorsun ama burada yemek yiyelim. Şimdi kendi o lezzeti almış, başkası da alsın istiyor. İşte yanmayan yakamaz bu demek. Bizler niye yakamıyoruz? Nasıl çıkıyor değil mi? Olaylar böyle. Hizmet zorunlu diyen insanların Allah aşkına hayatlarına bakın. İnanılır gibi değil. Bizler biraz kendimizi bu hamleye saldık. Öyle mi? Allah Allah. Güya çünkü geleceğimizi düşündük. Asıl geleceği kararttığımızın farkına varmadan. Kabir. O kadar çok genç ölümü duymaya başladım ki. Yani benim gibi sığ bir adam bazen öyle bir kabri ölümü düşünüyor, inanamazsınız. İnanamazsınız yani. Ama bizim bu hemlik seviyesi bir türlü azalmıyor. Ah bir üniversiteye gitsem. Dedik mi demedik? Dedik. Gittik mi? Gittik. Ah bir de mezun olsam. Oldu mu? Ah bir de şu askerliği halletsem. Hallettik mi? Ah bir de evlensem. Ah bir de evlisi. Ah bir evin borcu. Ah şu yeni dükkan. Ah şu arabayı. Ya çocuk yeni doğdu. Ah bir torunu görsem. Sen öldün. Ben daha Allah'tan ne isterim diyor bak. Sen Allah'tan bunları istemekle hiçbir şey istemedin. Allah'tan gayesini isteseydin, rızasını isteseydin o büyük ana sermayenin yanında bunları sana eşantiyon verecekti. Doğru duydunuz. Gaye-i hayalin, ülkün mefkuren, rıza ilahi olsaydı eğer o büyük ana paranın, sermayenin yanında bu arabalar, mallar, mülkler ne olacaktı? Eşantiyon olacaktı. Sen ana parayı aldın, çöpe attın. Eşantiyona talip oldun. Allah'tan ne istedin? Allah'tan sen hiçbir şey istemedin. Daha Allah'tan ne isterim? Sen Allah'tan hiçbir şey istemedin. Hiçbir şey. Allah Allah. Çok üzücü bir şey. Nasıl gidiyor? Anlaşılıyor mu ders? Başlığımız neydi burada? Hizmet etmek zorunda mıyım? Zorunda mıymışız Enes? Evet. Şimdi devam ediyor Üstad Hazretleri 13. şuada da şöyle bir cümle söylüyor. Bir paragraf. Bu sebatsız zamanda diye başlıyor. Arada bir iki cümleyi okumadan devam edeceğim ama zamanı hayal etmek istiyorum. Nasıl bir dönemdeyiz? Sebatsız. Adam hastane kuyruğunda beklemiyor değil mi? Hemşerim çabuk ol değil mi? Ekmek kuyruğunda beklemiyor. Bu sebatsız zamanda diyor ilahir böyle pek ağır şerait altında, şartlar altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Bak yine iman kurtarma hizmetini ne yaptı? Her şeyin üstüne koydu. Ama burada bir cümle var. Pek ağır şerait altında, çok ağır şartlar altında iman kurtarmak hizmeti. Çok ağır mı sizce şartlarımız? Ağır mı? Arabana bindin geldin. Bugün canınız çekmesin tabii ki de tantuni yedik. Elhamdülillah. Çay içtik mi? İçtik. Pantolonu yırtık olan? Yok. İyiyiz değil mi? Gömleği yırtık olan? 3 gün yemek yok. Yani şartlar eski zamanlara o Cercis aleyhisselamları kıyasladığında, Zekeriya peygamberleri kıyasladığında ağır mı şartlar? Yok ağır değil yani bak. Nereden geldin ama uçakla geldin. Yani Çin Guangzhou'ya öyle yayan gitmedik. Şimdi o zaman neden Üstad Hazretleri böyle bir şey söylüyor? Pek ağır şerait altında. Bu asrın insanı artık maddi iplerle değil manevi iplerle bağlı olduğundan dolayı böyle söylüyor. Şartlar gerçekten çok ağır. Eskisi gibi
maddi problemler yaşasaydık bunlar bizi kamçılayacaktı. Şimdi yaşadığımız şeyler manevi problemler. Eskiden maddi iplerle bağlıydık. Biz bunları aşabiliyorduk. Şimdi manevi halatlarla bağlanmışız. Yani bir şeyler olmadığı anda bizim psikolojimiz bozuluyor. 3 gün iş yerine bakmadığımızda psikolojimiz bozuluyor yani. Hiç latmenat uzaya gerek yok yani. Fabrika put hükmünde. O yüzden bu asrın şartları eskisinden daha ağır. Tekrar edeyim, eskiden maddi ipler vardı. Bunlardan kurtulmak bir nebze kolaydı. Şimdi artık manevi iplerle bağlandığımızdan dolayı müptezel gibi olmuşuz yani. Demek ki buraya gelmenin şartları ağır değil. Son nefese kadar burada kalmanın şartları ağır. Çünkü eskisi gibi maddi halatlar değil, daha ziyade manevi halatlar mevcut. Allah Allah. Zor değil mi? Yani bu imanın kendisi haşa ve kella kolay desek, imanla ölmek çok zor mesele ya. Yani işi 1 yıl yapmak, 2 yıl yapmak, 5 yıl namaz kılmak, 6 yıl ben imanlıyım türküsü söylemek, 2-3 yıl sahabe hayatı konuşmak. Yani zaten insan yani şimdi canı sıkılıyor, 2 yılda bir yeni bir format değiştiriyor, öyle değil mi ya? Bunlar değil. Son o akıbet noktası var ya, orası var ya orası. Finalin adı yani. Tam o öldüğün andaki mesele var ya, işi oraya kadar getirmek çok zor ya, çok zor. Ömrüm ağaçtan dökülen yaprakları izlemekle geçti ve her dökülen yaprakta kendim için korktum. Allah'ım beni de atacak mı bir paçavra gibi. Bilmiyorum ama çok korkuyorum yani. Beni de atmaz inşallah. Sonuna kadar götürür yani. Hiç bizlik iş olmadığının ve bu meselenin istihdam meselesi olduğunun iliklerime kadar farkındayım. Allah birinden razı olursa kullanıyor, razı değilse alıyor çekiyor. Ve bu da insanı çok korkutuyor. Çünkü sen Allah'tan saklayabileceğin bir kelimen, bir cümlen, kalbindeki bir hatıra da yok. Her şeyini biliyor. Korkutucu bir şey. Ama buna rağmen hizmet etmek zorundayız. Ders oturuyor mu ufak ufak? Anlıyorsunuz değil mi? Bakın, hizmet etmek zorunda olmasak, diğer meseleler lezzet verse bile insanlarla ilgilenmek bana çok ağır geliyor. Sadece onun için hizmet etmezdim. Kendi adıma söyleyeyim. Çok mu açık oldu ders? Böyle konuşuyoruz, ayıp mı oluyor? Ama ayette de diyor ya ve innehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu ne kadar zalim ve cahil diyor. Ayet söylüyor bunu yani. Bence de öyle yani. Memnun etmem mümkün değil yani. Birisi geliyor diyor ki ya hemşerim burası soğuk, öbürü geliyor aynı gün diyor burası sıcak. Birisi geliyor diyor ki kimse benimle ilgilenmedi, öbürü diyor ki ya herkes okuma sorup duruyor, ne bu diyor. Allah Allah. Birisi gelip diyor ki ya buradaki insanlar da çok mu gülüyor diyor. Öbürü diyor ki ya niye böyle somurtkansınız? Allah, biz sizi memnun etmekle memnun geçeceğiz. Yani inanılır gibi değil ya. Ya asla memnun olmuyorlar ama bu insanı ihlasa sevk ediyor. Çünkü bu iş insan için yapılacak iş değilse direkt Allah için yapılacak işe dönüşüyor. O yüzden bunun rahmeti çok büyük. Anlıyorsunuz değil mi? Yani sahada olmakla 2 insanla çay içmek arasındaki fark uçurum. 2 insanla çay içip normal şartlardaki herkes güzel diyalog kurar, güzel anlaşır. Ama artık böyle bir kitle noktasında hadi namaz kılalım, oruç tutalım, haramlardan uzaklaşalım. Yani bu noktada insanlarla uğraşıyorsanız asıl gerçek yüzünü orada görüyorsunuz. İnsanlar gerçek yüzünü sıkışınca gösterir, ölüm yaklaşınca gösterir, kafasına silah dayanınca gösterir. İlahir. Gerçek yüz buralarda gözükür yani. Bu ölüm meselesi de, kabir meselesi de insanı sıkıştıran mesele. O yüzden zor yani. Zor. Ben o noktada hizmet olmasa kendi adıma söyleyeyim, insanlarla uğraşmayı tercih etmezdim. Bence buradaki birçok insanın da şartı bu değil mi? Ya. Ama Üstad Hazretleri inadına demiş ki bizler muhabbet fedaisiyiz. Muhabbetini feda eden insanlarız. Hasta da olsan, dilin de şişse, boğazın da ağrısa arkadaş herkesle konuşacaksın. İşte hikaye bu yani. Şimdi bizim kullanıldığımız, Allah'ın kulu olduğumuz buralarda aşikar çıkıyor. Ben istediğimi yaparım dediğinde aşikar çıkmıyor yani. Ders ağır geliyor mu acaba biraz? Ya siz devamını görün yani. Ama bu kadar uğraşmanın neticesinde güzel olan ne biliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce insanla uğraşıyorsun. Bir tane yar-ı sadık buluyorsun ya, işte o. Benim kafamdaki gaye-i hayal hep o. Senin halini anlayan 2-3 tane adamla bu yol biter. Ama öteki türlü kitaplar yazmışsın, imza günleri dolmuş, seminerler vermişsin, salonlar dolmuş. Yani ben böyle geçen vakitlerim acaba israf mı oluyor diye ömür boyu kendi adıma çok düşündüm. Neden? Benim gayem burası değil. Değil yani. Kalabalık, malabalık. Ya bunların hikmeti yok mu? Var ki yapıyoruz. Hikmeti var. İmza günü de yaptık, diğerlerini de yaptık. Yani var olduğunu düşünüyoruz, meşveret ediyoruz, yapıyoruz ama çok düşünmüşümdür. Acaba bu vakitlerim israf oluyor mu? Yani neden öyle düşünüyorum? Benim için böyle benim halimi anlayıp şu meseleye gerçekten samimane, kökten omuz verecek bir adamla çay içmek, onunla biraz daha mana yakalamak, biraz daha iman cihetinde inkişaf etmek tarifsiz daha yüce geliyor benim nazarımda. Yani o kalabalığa bir parça dayanma meselesi, o yar-ı sadık meselesi yani. Keşke dışarıda da biraz anlasalar bunu. Yani adam yolda görüp sana hayran gibi davrandığında o hayranlıktan dostluğa geçemiyorsun ki. Doğru mu? Hayranlık bu arada şaşkınlık demektir. Güzel bir mana da değildir. Zaten hayranlık İslam'ın kendinde de yoktur. Yani bunlar işte popstarlara göre düşsene kabir anlatan adamı da popstar gibi görüyor. Böyle dışarıda. Ama işin üzücü yanı var yani. Seni bir adam o makamda görünce nasıl yan yana artık bir şey dertleşeceksin? Sürekli oradan görüyor yani. Bunlar o yüzden doğru değil. Bizim olmamız gereken şey aynı sahabe gibi birbirimizin derdini anlayan, birbirimize omuz veren
ve bir hizmet için ortak paydada buluşan insanlar olmaya çalışmaktır. Geçelim mi yeni başlığa? Yeni başlık neydi? Yapmamak suçtur. Hangi ayet geldi aklınıza? Nisa suresinde مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ Bütün iyilikler Allah'tan. Ve مَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّةٍ فَمِنْ nefsik. Bütün kötülükler nefsinden. Hoppa! Ya iyilikler Allah, ya ben o kadar hayır işledim. Bu iyilikler Allah'a gidiyor. En ufak bir şer işlediğimde, ki şeytan var, nefis var, hep bu ortaklar da burada yani. Bütün ihale neden bana kaldı? Anlaması biraz zor bir mesele değil mi? Nasıl ayet ama? Tarifsiz bir ayet ya. مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ve مَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّةٍ فَمِنْ nefsik. Seyyeler nefsine, hasenler Allah'a. Çok enteresan. Büyük bir bahçede sulama vazifesi size verildiğini düşünün. Kocaman bahçe. Cio, ne ekelim bahçeye? Yer fıstığı mı ekelim Cio? Çikolatalı hurma. İyi para getiriyor mu? Tamam, bütün Adana Ceyhan'da ektik. Cio'lar onu ekmiş de bahçeye. Bütün bahçeye çikolatalı hurmayı ektik. Hüseyin, sen de mi ekiyorsun? Yok abi, hurma değil. Sen ne ekiyorsun? Ben abi daha çok pamukla soya fasulyesi Ha, onlar da iyi mi? ekiyordum, evet. Kaç dönüm ekiyorsun? 3080 abi. 3080 dönüm. Tabii. 2019. Ben bir dönüm kaç metre demedim ha. 3 milyon 80 bin metrekare. 3 milyon 80 bin metrekare. Parça parça dedi. Parça parça. Yani bir şehir senin mi o zaman Hüseyin? Yok abi. Yok. Adana'yı kiralamış. Hüseyin, şimdi o bahçede düşün ki adamın biri sadece musluk işine bakıyor. Belki sensin. Evet. Herkes aslında benim dese daha iyi anlarız. Herkes vazifesini yaptı. Gübreci gübresini. Birisi geldi toprağa beletti. Başka biri tohumları ekti. Biri sera meselesine baktı. O kişi de su meselesini yaptı. Ve gecenin sonunda böyle milyon milyon para hasılat toplanıldı. O suyu açan adam gelip dese ki ya ben vanayı açmasaydım toprak kururdu, hiç kimse mahsul alamazdı. Madem benim vanayı açmamla bu mahsul elde edildi, bütün para bana aittir. Kabul eder misiniz? Hiç kimse bu iyiliğin ona ait olduğunu kabul etmez. Neden? O iyilik için binler sebep lazımdı. Tırcı ayrı bir sebep, gübreyi alan ayrı sebep, tohumu alan ayrı sebep, toprağa bakan ayrı sebep. Senin bir sebebin vardı, o da vanayı açmak, hissen kadar sevap aldın. Şimdi aynı senaryoyu tekrar düşünün. Dönüm dönüm ekmişsin. Herkes mükemmel derecede çalışmış ama sucu vanayı açmamış. Milyon milyon zarar etmiş bahçe, milyon milyon. Burada da bütün kötülüğe ortak mı herkes? Hayır, bütün kötülük sadece sucunundur. Çünkü onun vazifesini terk etmesi ile bahçe Adem'e gitmiştir, yokluğa gitmiştir. Yani mahsul tamamen erimiş, bitmiştir. Şimdi senin hissen kadar payın iyilikte var. Senin kötülükteki payın ise sen sebep olduğunda tamamda. Etrafımızda yaptığımız bütün ibadetlere bu nazarla bakabiliriz. Mesela namaza bu nazarla bakalım mı? Namaz kıldım. Bütün namazın iyiliği bana mı ait? Hayır, namaz için Allah'ın sana beden yaratması lazım. Abdest aldığın suyu yaratması lazım. Galaksileri, gezegenleri yaratması lazım. Secde ettiğin toprağı yaratması lazım. Yer çekimini yaratması lazım. Yediğin gıdaların 100 trilyon tane hücreye gıda olarak dönüşmesini yaratması lazım. Ben ne yaptım? Sen sadece namazı meylettin. Bu arada iskelet sistemindeki fiilleri dahi yaratan Allah. Benim burada namazda hissem ne kadar? Şu kadar. Demek ki sevaptan, iyilikten hissem kadar karşılık alabilirim. Peki o namazı ben kılmasaydım, yani bütün kainat faal bir şekilde senin namazı kılman için muazzam vazifedar, bütün şartlar oluşmuş ve sağlanmış, sen sadece vanayı açmamışsın, yani namaz kılmayı istememişsin. İşte anamın ak sütü gibi bu günah bana aittir diyebilirsin. Buraya kadar problem var mı? Ayet anlaşılıyor değil mi? مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ mِنْ سَيِّةٍ فَمِنْ nefsik. İyilikler Allah'a, kötülükler nefse. Neden olduğu bir parça anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi derinleşmeye gidiyoruz aynı konuda. Neydi ana konumuz bugün? Yapmamak suçtur. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin varlığı çok aşikar olduğundan insanlarda inkara sebep olur. Neden inkara sebep olur? Şiddeti zuhurunda. Çok aşikar olduğunda. Hiç karanlık diye bir şey olmasaydı, her yer ışık olsaydı, ışık ile ilgili bilgimiz ne kadar olabilirdi? Sadece inanç olurdu. Karanlık olmasaydı ışığı algılayamayacağımdan, çünkü her yer ışık. Öyle değil mi? Güneşe bakamayız çünkü. Değil mi? Zatı ışık. Karanlık olmasaydı her yer ışık olacağından ışıkla ilgili bilgimiz ya ancak inanç ölçüsünde olacaktı. Diyecektik ki ben kafamda farazi bir karanlık oluşturdum. O zıtla anladım ki ışık diye bir şey var. Işık bir inanç meselesidir derdik. Allah Azze ve Celle neden gözükmüyor? Bu meseleden dolayı.
Bakın 3. Şua denen münacat risalesi var. Orada şöyle bir ifade var. Ey şiddeti zuhurunda gizlenmiş. Yani varlığını nihayetsizliği ile gizlemiş. Acayip bir şey değil mi? Ey şiddeti zuhurunda gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından istitar etmiş olan Zat-ı Akdes. Kendisini nihayetsizliğinde gizliyor. Şiddeti zuhurunda. Ama biz standart manada eşyayı nasıl biliriz? İnnemel eşyâ'u tuğrafu bi ezdâdiha. Yani bizim duygularımız bir eşyayı zıttıyla bilir. Yani soğuk varsa sıcağı bilirim. Açlık varsa tokluğu bilirim. Karanlık varsa ışığı bilirim. Yani benim normal şartlarda bir şey bilmem için zıttına ihtiyacım vardır. Ama Allah'ın zıttı yok. Ve Allah Azze ve Celle beni bilin diye emrediyor. Madem Allah'ın zıttı yok, ben Allah'ı nasıl bileceğim o zaman? Zıttı olmadan nasıl bileceğiz? Allah Azze ve Celle kendisini bilmemiz için bizde bir şey yaratmış. Nedir o? Ene. Ene. Çok güzel. Allah Azze ve Celle'yi normalde beni bilin diye emrediyor ama Allah'ın zıttı yok. Şimdi benim normal şartlarda duygularım zıttı olan bir şey bilmeye alışkın ama Allah Azze ve Celle'nin zıttı yok. Nasıl bileceğim diye bunu sordum. Cevap olarak dedim ki Allah Azze ve Celle kendisini bilmemiz için bizde bir şey yaratmış. Ne? Ene yaratmış. Mesela ben elimi kaldırdım, ben yemek yedim. Yani bu ben ifadeleri o mülkiyetle, o varlık ile ben aslında bir şeyi bilmeyi şiddetlendiriyorum. Yalnız bu ben diyorum ya, aslında yapan ben değilim. Benim buradaki tasarrufuma kitaplarda cüz-i irade denir. Doğru mu? Hep şunu biliriz yani. Ben elimi kaldırmayı cüz-i irademle istedim. Allah da yarattı. Yoksa yani çok ilginç ya. Şimdi burada ufak bir arkadaşa desek ki ya git benim arabayı kullan. Abi ben arabayı kullanmayı bilmiyorum. Nasıl yapayım onu? Der mi demez mi? Ben hiçbir iskelet sistemi, kas sistemi kullanmayı bilmiyorum. Ben nasıl kullanıyorum bunu? Bütün faaliyet şöyle işliyor. Ben cüz-i irademle istiyorum. Allah anında yaratıyor. İşte Üstad Hazretleri o cüz-i iradeye cüz-i irade dahi demiyor. Emri itibari diyor. Yani bize enaniyet diye Allah'ı tanımamız için takılan cihazın varlığı çok itibari, tek tasarrufu meyletmek, o da şu bile değil, şu kadar bile değil. Yani elimi kaldırdım ya, içeride bir istek, meyil, arzu çıkıyor ve şu kadar bile değil. Yani gözümü oynatmam kadar bile tasarruf yetkim yok. Sadece bir meyelan. Buna yani Allah'ı tanımamız için bize takılan eneye vahidi kıyas diyeceğiz. İtibari bir varlığı var. Yani ene aslında hayali bir ben. Acizlik ve fakirlik ile hayali bir zıtlık oluşturuyor. Neye? Allah'a. Tekrar söyleyeyim. Haşa Allah'ın zıttı. Haşa ve kella asla yoktur. Farazi bir zıtlık oluşturuyor. Sonsuz vereni nasıl bilirsin? Sonsuz acizlik ve sonsuz ihtiyaç sahibi olmakla. Ene, haşa ve kella asla Allah'ın zıttı yoktur. Tam anlayalım. Ene, farazi bir zıtlık oluşturuyor. Her yer aydınlık olsa, aydınlığı anlamak için gözlerimi kapar, zihnimde farazi bir karanlık oluştururum. Doğru mu? Farazi bir karanlık varsa o zıttından da aydınlığı anlarım. Allah Azze ve Celle'nin haşa ve kella zıttı yoktur. Ama kendini tanıyalım diye içimize bıraktığı ene farazi bir zıtlık oluşturur. Mutlak ışığı bilmediğimden kafamdan ışığın zıttı karanlığı hat çizdiğim gibi aynı şekilde Allah da meyillerime cevap vererek bir farazi ben duygusunu oluşturuyor, onu bilelim diye. Tekrar edeyim, hayali bir karanlık ışığı bilmeme sebep olduğu gibi farazi bir zıtlık da Allah'ı bilmeme sebep oluyor. Çok kafanız karıştı mı? Tam oturdu mu peki mana? Şimdi buradan devam edeceğim. Benim bir tasarrufum yok. Ben onu anlatma çabasındayım. Yani bir iktidarım yok elimde. Şu ellerimi böyle yapma hamlesini bile an ve an yaratan Allah. Kafamı çevirme hamlemi an ve yaratan Allah. İşte bende sadece bir meyil var. Ona da cüz-i irade deniyor ya dışarıda. Üstad Hazretleri cüz-i irade de demiyor. Emri itibarı. Yani gözünü şöyle yapmak bile değil. Bir isteme hali. Allah da anlık cevap verdiğinden ya bu hakimiyet, kudret bende zannediyoruz. Çünkü anlık cevap geliyor. Öyle değil mi? Şimdi soru geliyor. Niye anlattım bunları? Yapmamak suç. Ana konumuz bu. Sen bunları neden anlatıyorsun? Şu yüzden anlatıyorum. Emri itibarının vücudu var mı? Yok. Yani bizdeki o ene var ya ene. O itibari bir şey değil mi?
Şimdi benim elim masanın neresinde? Altında. Alt kelimesinin oluşması için, söylemem için bu masanın olması lazım. Yani alt kelimesi masanın varlığıyla itibar kazanır. Benim elim masanın neresinde? Üstünde. Ya ben üst diyebilmem için masanın varlığı olması lazım. Yani üst kelimesi itibaridir. Masanın varlığıyla itibar kazanır. Bugün piyasada kullandığımız kağıt para normalde ne değeri var? Hakiki maden değil ki. Peki nasıl itibar kazanıyor da biz ev mev alıyoruz onunla? Merkez Bankası'nın bu para bende geçerlidir demesiyle para itibar kazanıyor. Bizim enaniyet tamamen böyle. Hakiki bir vücudu yoktur. Bir vücudu haricisi yoktur. Madem bendeki enaniyetin bir vücudu haricisi yok, tasarrufu yok, sadece mail istemek var. O zaman bu sevap günah bana gelmez ki. Soruyu anladınız mı? Yani hiç ortada bir şey yokken bir yanlış yapılıyor. Bu suç bana kalıyor. Kalmaması lazım. Çünkü benim enaniyetimin vücudu yoktur. Madem vücudu yoktur, bu günahlar neden bana kalsın? Anlıyorsunuz değil mi? İnsanın iradesinde kudret yoktur. Neden? Çünkü insan yaratamaz. Sadece meyledebilir. Yani isteyebilir. İstemenin mahiyeti de itibaridir. Onu da konuştuk. Madem öyle sorum geliyor. Bu benim günahıma neden sebep olsun? Sorumu anladınız mı? Bende ufacık bir meyil varken niye bu kadar günahlar benim üstüme kalsın ki? Yani ben nasıl şer işleyebilirim? Bende şer işleme iktidarı yok. Bak şimdi. Arabayla gidiyoruz. Direksiyon bende. Otobanda hızlıca arabayla giderken şöyle geçtim, telefonla oyalandım. Direksiyona hamle yapmadım. Araba vurdu, yuvarlandı, takla attı, parçaladı. Ben de gelip diyorum ki bak arabayı kudretimle nasıl yamulttum bakar mısın? Arabayı nasıl kaç takla attırdım, paramparça ettim bakar mısın diyorum. Ben o arabayı kudretimle mi o hale getirdim? Ben o arabayı elimle vursam elimi kırarım herhalde, öyle değil mi? Kudretle o hale getiremezsin. Peki o araba nasıl o hale geldi? Ne kadar kuvvet uyguladım o hale gelsin diye? Hiçbir şey. Çok güzel. İşte cevap burada. Hiçbir şey. Yani benim bir şeyi yapmamam şerre sebep oldu. Yakaladınız mı? Ben arabayı indim de böyle yamulttum değil. Benim bir şey yapmamam şerre sebep oldu. Demek ki bir şeyin, bir vazifenin yapılmaması neye sebeptir? Şerre sebeptir. İşte araba örneğindeki gibi insan iradesiyle şer işlemez ama insan iradesiyle bir şeyi terk ettiğinde ortaya şer çıkıyor. Bir örnek daha vereyim mi? Geminin dümeninde kaptan var. Kaptan dedi ki ya şöyle bir 15 dakika yatayım, uzanayım. Kime ne zararım var dedi. Kaptan 15 dakika bir uzanırken gemi vurdu. O Süveyş kanalında bir gemi vurdu. Onu hatırlıyor musunuz? Daha yeni bir yıl oldu olmadı değil mi? Günlük kaç milyon dolar zarar diyor? Bilmem kaç yüz milyon dolar zarar diyor. Süveyş kanalını kapatmış gemi. Şimdi o kaptanı düşün. Şimdi o geminin sahibi gelse kaptana. Ya ne yaptın, paramparça ettin, kızsa. Kaptan dese ya ne kızıyorsun ya? Şurada 15 dakika uzandım altı üstü. Tamam maaşımdan kes dese. Ne maaşı? Seni kesse karşılamaz. Allah Allah. Ama adam bir şey yapmadı. Senin bir şey yapmaman şerre dönüşüyor işte. Hiç ekstra bir şey yapmana gerek yok. O kaptan geminin dümenini sağa sola çevirerek şer işlemedi. Vazifesini terk ederek şer işledi. Konu bize nereye gelecek farkında mısınız? Sizin şer işlemeniz için sadece gazinoya gitmeniz, içki içmeniz, kumar oynamanıza gerek yok. Allah Azze ve Celle'nin sizi yaratma sebebi olan hakikatleri, vazifeleri terk ettiğin anda, gemi çarptığı anda, araba takla attığı anda yazılan bütün şerler senin hanene yazılacak. Bitti. Yapmamak suçu gerektirir. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Çok ince mesele değil mi? Emri itibariyle anlaşıldı değil mi? Yani bizim zaten bir şerri işlemeye iktidarımız yok. Yetmiyor. Senin sadece bir şeyi yapmaman, doğru olanları yapmaman, okumaman, namazı kılmaman, gelmemen, gitmemen, yanındakine dertlenip düşünmemen, anlatmaman ahirette şer olarak sana yetecek. Çok ince değil mi? Şerefül insan bil iman la bil mali ve nesep. İnsanın şerefi iman iledir, mal soy ile değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha şerefli var mı tanıdığınız? Haşa ve kella. Mümkün değil. Çektiği eziyetlere bakın. Tarifsiz. Şimdi biz istiyoruz ki hiç eziyet çekmeyelim, sorumluluk almayalım, uykusuz kalmayalım, karnımız hep tok olsun. Birileri sürekli bir yere çağırıp durmasın, sürekli seyahat etmeyelim, tatiller hariç. Ama hak hakikat galip gelsin, ben de bundan karşılığında sevabımı alayım. Allah kimseye bunu bu şekilde vermemiş. Kimseye vermemiş. Verse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verirdi. Kimseye vermemiş. Elma ağacının altında yatacaksın ve kucağına güzel güzel elmalar düşecek. Mümkün mü? Mümkün değil. Yattığın yerden elma düşüyorsa bil ki çürük içi kurtlu elmadır o. Yani demek ki bize gayret gerekiyor.
Allah Azze ve Celle bunu emrediyor. O emri de bir hatırlayalım. Ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Ve cahidu. Cihad edin. Cihadın bir manası bizim bildiğimiz gibi kital. Ama diğer manaları çok derin. Ve cahidu bi envalikum. Malınla. Ve enfusikum nefsinle fi sebilillah. Ya Allah yolunda, görüyor musun? Şimdi bu emri ilahi değil mi? Namaz emri ilahi burası değil mi? Demek ki Kur'an'daki bu emirler çok manidar, çok. Çünkü bir şeyi terk etmek, vazifeyi yapmamak. Allah Allah. Yani ne kadar günah irtikab edilse hepsi senin hanene yazılacak. Hepsi senin. Bu konu da bitti. Nasıl gidiyoruz? İyi miyiz? Yeni konu. Ya tamam anlatıyorsun da sanki biraz abartıyorsun. Yeni konumuz abartıyorsun. Ona da cevap verdik. Kim dedi içinden abartıyorsun diye, hadi söylesin. Osman sen mi söyledin? Kim söyledi abartıyorsun diye? Alper abi sen mi söylüyorsun? Bak. Ensar sen mi söylüyorsun içinden? Erdal abi yoksa o zaman konu Serkan'a kaldı. Sana kaldı değil mi? Kesin. Kesin. Ya bu kadar da olur mu ya? Gelmişiz gül gibi dünyaya. Bir yakamızı bırak işte. Tamam hadi. Filanca şeyi de yapmayalım. Tamam hadi namaz da kılalım. Düş yakamızdan ya. Biraz fazla abartmıyor musun acaba? Dünyada herkes uğraştığı işi en önemli iş zannediyor. Doğru mu? Bak şu an dünyada bugün, yarın, dün bilmiyorum. Dev gibi ekonomilerin toplantısı kesin yapılmıştır. Bak dünyadaki işlere bak işlere. Yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Kesin çok büyük siyasi zirvelerde yapılmış mıdır? Kesin yapılmıştır. Sen ne yapıyorsun? Gelmişsin buraya, birlikte çay içiyorsun, ders okuyorsun. Şimdi adamların yaptıkları icraata bak. Öyle mi? Ekonomiler kurtuluyor. Fabrikalar, tesisler, şehirler, ülkeler kuruluyor. Siyasi görüşmeler, zirveler yapıyor. Sen gelmişsin buraya, çay içiyorsun, kitap okuyorsun. Şimdi hangi iş daha önemli? Sormak lazım. İnsanın kafası karışıyor yani. Allah Allah. Ne alaka diyor insan değil mi? Emirdağ layıkasında şöyle söylüyor Üstad Hazretleri. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife. O çay içtim, ders okudum, iman çalıştım, ezber yaptım. Bugün tecvid öğrendim. Bu vazifeler ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merakaver meselelere bakıp vazifeyi bakiyenizde fütür getirmeyiniz. Ebedi bir mülki daimi kazanma vazifesi buymuş. Diğerleri geçici dünyanın vazifelerine bakıyormuş. Ama şimdi zahirde bak. Adamlar bir kelimeyle ekonomiyi değiştiriyor. Sen burada nasıl çayımız güzel olmuş mu? Tantuni iyi mi? Okumanı yaptın mı? Külliyatı kaç kez devirdin? Sen de bunları konuşuyorsun yani. Bu söz bir insana neden önemli gelsin ki? Neden? Bir insan söze 4 cihette önem verir. Men gale ve li men gale ve li megale ve fi megale. Kim demiş, kime demiş, ne makamda ne maksatta demiş. Şimdi kim demiş burada? Üstad Hazretleri demiş. Şimdi o yüzden o adamı tanıman lazım. Bunu söyleyen insan neye dayanarak böyle ciddi bir tehditkar cümlelerde bulunuyor? Risale-i Nur'un birçok yerinde bu kadar kendinden emin konuşuyor diye benim kalbimde hiçbir şüphe yok. Onu tanıdığın anda söz seni yerinden sarsıyor. Onu tanımazsan sen zahirde yaptığın işe bak, adamların zahirde yaptığı işe bak. Şimdi dışarıdaki insan bu nazarla bakıyorsa tabii ki de sana abartıyorsunuz diyecek, öyle değil mi? Öyle diyecek değil mi? Ya hocam abartıyorsunuz ya, zaten Müslümanım. Günahımın cezasını çeker cennete girerim ya, bu kadar abartmaya gerek var mı? Abartıyorsunuz dediğini biliyor musun? Allah ve ahiret meselesi. Sonsuz hayat meselesi. Adam bunu abartıyorsunuz diyor. Bak inanılır gibi değil. Akşama kadar 10 saat dünyaya çalışıyor. Abartmıyor. Sabaha kadar şantiyede yatıyor. Abartmıyor. Müşterileri lokantadan lokantaya, yemekten yemeğe götürüyor. Bunları abartmıyor. Akıbeti meçhul. İşi alıp alamayacağı garanti olmayan, alsa da yarın yaşayacağı meçhul olan 3 kuruşluk dünyanın meselelerine sabahlarına kadar dirsek çürütüyor. Bu abartma olmuyor. Sen namaz kıldığında, ders çalıştığında abartma oluyor. Yaratılış gayenle meşgul olup sahabeye benzemeye çalıştığında abartma oluyor. Abartmak demek bir şeye kıymetinden fazla değer vermek demek. Doğru mu? Abartmak bir şeye kıymetinden fazla, ederinden fazla değer vermek demek. Acaba ederinden fazla değer veren biz miyiz, siz misiniz? Yani biz mi ahirete ederinden fazla değer veriyoruz? Ki buna cevap verirken insanlar sahabeye hakaret edebileceğini de hesaplasın. Tabii canım öyle dediğinde sahabeler o canlarını boşa feda etmiş olurlar. Peygamberlere o lafın gideceğini hesaplamak lazım. Ya böyle işlerle uğraşılır mı dediğinde sen bir peygamberin mesleğini küçümsedin demektir yani. Bence o ağzı zımbalamak lazım. İyi dikkat etmek lazım. Acaba ederinden fazla değer veren siz misiniz, biz miyiz? Acaba biz mi ahirete ederinden fazla değer veriyoruz? Siz mi dünyaya ederinden fazla değer veriyorsunuz? Madem siz bunu yapıyorsanız demek ki abartan sizsiniz.
Geçici dünyanın 3 kuruşluk meselelerine kalbi bu kadar titre titre koşturmak abartı değil de ahirete iman abartı oluyor yani. Cam parçasına bir ömür vermiş, onda da dünyayı alamamış. Abartı olmuyor bunlar. Sen dakikalarınla elması almışsın, sana kazıklanmışsın gözüyle bakıyor. Bu işlerin sonu yok, seni uyandırayım diyor. Bak seni uyandırayım, bu işlerin sonu yok. Her gün 300 bin insan ölüyor. Ve yataktaki uyku gibi değil, daha canlı, daha hesap vereceği bir hale dönüşüyor. Her gün 300 bin insan. Hatıralarımın geçtiği insanlar vefat edince böyle başımı sokacak delik alıyorum. Yani bu nasıl bir şey diyorum yani. Bu dünyadan ben de göçeceğim. Sıra mutlaka bana gelecek. Yani buna korkudan dolayı kendine zarar versen bile yine sırayı öne çekmiş oluyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şuurumu yitirecek oluyorum bazen yani. Allah Allah. Çok enteresan. Ve sana bu işin sonu yok. Uyandırayım. Yani uykudaki hem de ağır gaflet uykusundaki biri uyandıracak. Rüyadaki birini uyandırabilir mi? Çok enteresan. Dünyayı kazanmak için çekilen her çile mübah ama sonsuzluğu elde etmek için verilen emekler, gayretler bunlar nedir? Boşa. Kazanmaya çalıştığın, dört elle sarıldığın o toprak bir gün sen toprak altındayken yağmur üstüne dökülmeye başlanıldığında sana sorulursa nasıl, aradığını buldun mu? Acaba ne cevap vereceksin? Değdi mi koştuğun dünyanın peşinden aldığın karşılıklar diye sorulduğunda acaba ne cevap vereceksin? Ya devam edeyim. Neden abartı geliyor insanlara? Çünkü dilde istediği kadar söylesinler ahirete iman etmiyorlar da o yüzden abartı geliyor. Bak çok enteresan. Yapılanların boşuna yapıldığını zannediyorlar. Yapılanların bir karşılığının olmadığını zannediyorlar. Hesap gününün gelmeyeceğini, Allah'ın hesap soramayacağını. Yani zerre miskal her şeyi Allah'ın tartıya koyamayacağını hesaplıyorlar. Femen ya'mel miskale zerratin hayra yara ve men ya'mel miskale zerratin şerra yara. Yani zerre miskal hayrın ve şerrin Allah'ın hesabında, kader defterinde, levh-i mahfuzda tutulmadığını düşünüyorlar. Öyle olunca da senin yaptığın boş boş işlerle uğraşmak, benim gibi bir patron koltuğuna otursana diye yaptığın şeyler boş geliyor. Neden abartı görüyorlar? Çünkü ahirete imanlarında problem var. Gerçekte dillerinde zikretseler de aslında ahirete İnanmıyorlar. Bir de bunun sağdan yaklaşması var. Şeytan sana ahirete inanma diyemez. Bu yüzden de bu işlerin kıymetini düşürmeye çalışır. Sağdan yaklaşır ve der ki millet köşeyi döndü, sen hala Allah peygamber peşindesin. Bunu yaparken de seni Allah'ın ölçülerinde değerlendirmez. Etraf ile kıyaslar. Bak aldığı telefona, gittiği tatile bak, giydiğine bak, yediğine bak, bindiğine bak. Şimdi bir de fotoğraf aslı ya bu asır. Instagram'dan görme yani. Allah Allah bu şekilde. Ahireti bunlarla kıyaslıyor. O yüzden bence bugünkü ders akla kazınmalı. İnanalım ya da inanmayalım. Biz şu an kainatın en önemli işini yapıyoruz. En önemli. İnsanların insanlara verdiği değer izafidir. Sen var ya kralsın kral. Değil mi öyle? Geçen çocuğun birine bir soru sordular da çocuk konuşmaya başlarken bile senin şerefin var ne demek falan ya. Yani öyle şimdi herkes sen kralsın, sultansın, baş tacısın, sen o tacın yıldızısın, sen o yıldızın parlayan pırlantasın değil mi? Şimdi insanların kendisi Allah'a intisap etmediği ölçüde değersiz olduğundan dolayı değersiz bir şeyin de başka birine değer vermesiyle o şey değerlenmez. Değersiz bir şeye değer verdiğinde o şey değerlenemez. Yani sen insanların sultansın demesiyle sultan olamazsın. Kralsın demesiyle kral olamazsın. Ama bir sultan seni vezir yaptığında memleketin en büyüğü sen olursun. Demek konu hep o. Kainatın sultanının seni hangi makama koydu? Milletlerin dilinde kral sultan olacağına onun hanesinde hizmetçi olmak bu işlerin üstündedir. Ben sizi uyandırayım. Bir de biz uyandıralım değil mi? Ya Allah Allah. Dünyanın sultanı. Hangisinin cenneti cehennemi var ki? Hangisinin var? Şimdi yani ne verebilirler ki bana? Ne olabilir yani? Yediğin belli, içtiğin belli, giydiğin belli. Öyle değil mi yani? Ne olabilir yani? Var mı cennetleri? Neyle korkutabilirler yani? Var mı cehennemleri? Dünya böyle. O yüzden büyük oynamak lazım. Şimdi Mercedes'in CEO'suna sorsan yıllık planınız nedir? Ne der adam? Dünyanın muhtelif yerlerine yeni ürettiğimiz elektrikli araçları dünya sırasında birinci satış. Ya bir şey söyler, bir ufku vardır adamın yani. Şurada gitsek bir tane bakkal efendiye sorsak planın nedir işte bu yılın yeni kademesinde yeni yıla girdik işte nedir senin amacın? Ya şu arka dükkanı alacağım onu da bakkalın içine katacağım. Belki uykuları kaçıyordur bunun için değil mi yani? Şimdi demek ki
gaye hayal bir çap meselesi. Şimdi bu çapı dünyayla sınırlı kalmak, yarın büyüttüm, tamam inşaatı da, toprağı da, çocuğa da bırak, lan toruna da bırak. Dünya o kadar kalmayacak büyük ihtimalle ama tamam hadi toruna da bırak yani. Sonra ya sonsuz bir ahiret mülkü. Allah Allah. Adam hala dünyanın 10 işinde koşturuyor, ahiretten bir haber. Çok üzücü meseleler. Çok üzücü. Dünyayı elinin tersiyle ittin, kimleri itmişti mi? Ahirete gözünü diktin. Üstad Hazretleri'nin ben hayatında bunu görüyorum. Ya böyle bir zekavet, her şeyi yapmaya iktidarı ve zekası yetebilecek bir adam. Ya gençlik yaşlarında paşalarla arkadaş. Enver Paşa'yla arkadaş, sadrazamlarla arkadaş. Daha gençlik yaşlarında yani o iktidar, o kudreti düşünebiliyor musun? Bizim şu an peşinden koşturduğumuz her şeyi yapabilecek bir iktidar, kuvvet kendisinde varken bunları terk etmesinde bir gariplik yok mu sizce? Çap meselesi. Dünyayı itmek, gözü ahirete dikmek demek ki bir çap meselesi. Dünya ahiretin yanında nedir yahu? Nedir? Hiç. Biriktirdiğin sonunda ne oluyor? O da hiç. Bak o hiçler için konuşulanlara bak. Bu yaptığınız abartı. Bir hiç için 10 saat çalışacaksın, abartı olmayacak. Ama Allah'ın huzuruna 5 vakit çıkacaksın. Bu kadar abartma diyecekler. Böyle olmuyor mu şimdi dışarıda? Üstad Hazretlerinin acaba herkes bütün divane mi olmuş yoksa ben mi divaneyim dediği meseleyi anladınız mı? Dışarısı böyle. Dışarısı bir açık hava tımarhanesi gibi. Dünya için adam kendisini feda etsin, canına bile kıysın, alkışlarlar. Bir futbol için, bir maç için, bir meclis için, bir batıl dava için o adam alkışlarlar ya. Türküler yazarlar arkasından. Ahiret için biraz fazla vaktini harca. Ya bunu tanımam lazım de. Bey, ne oldu hanım? Bunu psikoloğa götürmemiz lazım. Götürüyorlar mı götürmüyorlar mı? Geçen o çocuğun birini götürmüşler namaz kılıyor diye de. Psikolog demiş sizde ihtiyarlık alametleri gözüküyor demiş. Hikaye bu yani. Biraz ahireti önemsediğin anda Allah Allah. İş nerelere geldi ya? Çok enteresan ya. Çok enteresan. Hakikaten de. Üstad Hazretleri yine Emirdağ Layıkası 1. bölümde bu meseleyle ilgili bir cümle söylüyor ki inanılır gibi değil. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı, muvakkat geçici hayata karşı mücadele ediyorlar. Neymiş onların mücadele ettiği? Geçici. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne, bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Bu denklem çok önemli. Onların en büyük meselesi muvakkat. Senin en küçük meselen bekaya baktığı için senin abdestin onların ülke toplantılarının üstüne çıkıyor. İnanılır gibi değil mi? Tekrar söyleyeyim. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğundan. Senin en küçük meselen bekaya baktığından mukabil gelmiyor. İnanılmaz bir denklem değil mi? Allah Allah. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Öyle olmuyor mu? Ha iyi güzel. Namaz mı kılıyorsunuz? Öyle zannediyor yani. Burada sadece çok enteresan ya. Çok ilginç. Şey yapamıyorlar, yorumlayamıyorlar yani. Çünkü alakadar olmuyor. Ona göre kendi meselesi büyük. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Hangisi daha ehemmiyetli? Bizim uğraştığımız bakiye bakan mesele mi? Onların uğraştığı muvakkat mesele mi? Şimdi bu ehemmiyet meselesiyle ilgili ufak bir şey söylemem lazım. Biz normalde günlük hayatta ehemmiyet veririm şeklinde konuşuruz. Bu aslında bir galattır yani. Neden? Çünkü ehemmiyet verilmez, ehemmiyet keşfedilir. Yani Allah nezdinde bir şeyler ehemmiyetlidir. Sahabenin yolu gibi. Ve sen bunu keşfedersin. Ama senin uğraştığın işe ehemmiyetli demen, ya ben de buna çok ehemmiyet veriyorum demen onu ehemmiyetli yapmaz. Tekrar edeyim. Ehemmiyet verilen bir şey değil, keşfedilen bir şeydir. Allah Allah. Bizim meselemizin en küçüğü. En küçüğü neye bakıyormuş? Sonsuza. Savla Hasan Çavuş, Üstad Hazretleri'nin talebelerinden. Bak olaya bak olaya. Ne diyor biliyor musun? Üstad bize derdi ki diyor. Kardeşlerim, size kibrit çöpü kadar bir hizmet düşerse sakın küçük görmeyin. En büyük hizmet olarak kabul edin, ihmal etmeyin. Sizin şimdiki hizmetleriniz levh-i mahfuzda yazılıyor. Onu Allah'ın huzuruna vardıktan sonra göreceksiniz. En küçük kibrit çöpü kadar. Mesele böyle. O zaman diğer mesele ayrılanlar. Madem hizmet bu kadar önemli, madem en çok abartılması gereken bir şey varsa hizmettir. Bu işten ayrılmak da en üzücü iş olacaktır. 4. Ayrılanlar. Hazreti Musa Allah'a şöyle bir taaccübünü sunar. Ya Rabbi çok insanlar görüyorum.
Görüyorum ki senin yolunda gelirken, seni bulmuşken birdenbire yol değiştiriyor ve başka istikamete gidiyorlar. Yani ömrünün bir dönemi, 1 yılı, 10 yılı, 20 yılı seninle gitmiş ya Rab. Senin yolundan sonra yol değiştirmişler. Allah Azze ve Celle, ya Musa, onlar katiyen bana gelmedi, katiyen beni bulmadı, onlar yoldan dönenlerdir. Mesele bir dönemde imanı bulmak değil, gerçekten değil. Mesele bir anlık mazhariyetten de ibaret değil. Sürecin sonu, finalin adı iman olmadıktan sonra yaptıklarımızın kıymeti olmayacak. Bilginiz olsun. Yani teminat altında değiliz. Doğru adımları attıktan sonra inayet altındayız ama teminat altında değiliz. Allah bizi nefsimize bırakmasın. Bazen çok mana yüklediğimiz insanlar hizmetlerden ayrılabilir, aramızdan ayrılabilir. Bilmeli ki rahmet tecelli edecek ve Allah Azze ve Celle bu hizmeti taşıyacak, birilerini çıkaracak. Yine Barla Layıkası'ndan Nur'un 1. talebesi olan Hulusi abinin bir cümlesini almam lazım. Öyleyse Hakim-i Rahim size bu eseri yaptırtan o nurları ayaklar altında bıraktırmaz. İlham veriyorsa, sevk ediyorsa, yönlendiriyorsa, yaptıran Allah ise ayaklar altında bırakmaz. Elbette ve elbette. Fanilerden, cümleye bakın, belki de hiç ümit etmediklerinden. Nasıl cümle? Hiç o bahçeye bakmamıştım, o meyveyi görmemiştim ya Rab. Belki de hiç ümit etmediklerinden. Sahipler, hafızlar, 2., 3. hatta 10. derecede mübelliler, naşirler, halk buyurur itikadındayım Hulusi. Nasıl cümle? Allah Allah. Bu ne demek biliyor musunuz? Demek ki hizmetin bize ihtiyacı yok. Ama bizim çılgınlar gibi hizmete ihtiyacımız var. Yine 21. lemadan bir cümle okumam lazım. Cadde-i Kübra-i Kur'aniye olan şu mesleğimizden. Şimdi ayrılanlar bize düşman eden dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etme ihtimali var diyor. Cümleyi tekrar anlatayım mı? Yani bu yoldan, bu Cadde-i Kübra'dan biri ayrıldığında bilmeden dinsizlik kuvvetine ne yapar? Yardım eder. Ağır geldi mi gelmedi mi yani? Bir de bilmeyerek diyor. Ya ne var arkadaş yani, bırakıp gittiyse kıyamet mi koptu? Tamam, Allah denk getirdi, buluşturdu, ders aldık. Bırakıp gittiğimde ne olacak? Kıyamet mi koptu? Bu kadar ağır laf kullanılır mı? Cadde-i Kübra-i Kur'aniye olan şu mesleğimizden. Şimdi ayrılanlar bize düşmanlık eden dinsizlik mesleğine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var diyor. Ağır değil mi? Yani ayrıldın diye dinsizlik mesleğine yardım ediyorsun. Ağır değil mi? Alper abi düşün, savaştasın. Sende 20 tank var. Karşı tarafta 20 tane tank var. Ha karşı tarafa bir düşman eklenmiş, 21 olmuş. Yener mi seni? Yener. Ha sen tankı terk etmişsin, 19 olmuşsunuz. Yine yener mi seni? Yine yener. Matematiği anladın mı? Senin dostun terazisinden ayrılmanla düşmanın terazisine ayrılık koyman aynı mantık. Çok dehşetli değil mi? Çok dehşetli. Yani Allah bizi muhafaza buyursun ama yapamıyormuşuz yani. Yapamıyormuşuz. Bu yetkimiz yokmuş yani. Yine 21. lemada, İhlas Risalesi'nde. Bunlar çok önemli yani. Kişi bu heyetten ayrılmamayı kafasına kazıması lazım. Ben bu Nuh'un gemisiyle sahile selamete çıkmam lazım diye insan kafasına kazıması lazım. Samimi ihlası kıran adam bu hillet kardeşliğin gayet yüksek kulesinin başından sükut eder. Bakın samimi ihlas nasıl kırılıyor biliyor musunuz? Kardeşlikle kırılıyor. Hasta olan kardeşinle ilgilenmemek, onlar için projeler üretmemek, onlarla alakadar olmamak, onları samimane sevmeyip burada sadece vakit geçirmek, hilleti kıran bir şey. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sükut eder. Çünkü ihlas yüksek bir yere çıkarmış mı? Çıkarmış. Devamında ne olacak oradan? Sükut edip düşecek. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Hopa, bu nasıl şey ya? Düştüysek düştük, geri kalkamaz mıyız? İfade çok ağır. Ortada tutunacak yer bulamaz diyor. Yani ayrılan bir insan Allah muhafaza kendisini nefse kaptırıp öyle bir noktaya geliyor ki eski haline bile dönemiyor. Neden? Çünkü iyi şeyler bozulunca hiçbir şey yaramayacak hale gelir. Örnek var mı? Tereyağı. Sütten de pahalı, yoğurttan da pahalı. En iyisi odur değil mi? Bozulduğunda zehirler artık. Allah Allah. Böyle bir mesele yani. Peki birileri Allah muhafaza giderse kalanlara düşen nedir? Onu da Kastamonu layıkasında bahsetmiş. Çünkü başkalarının füturu ve çekilmesi. Bazıları fütur gösteriyor ve çekilmeye başlıyor. Ehli himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Yani zaten gitmeye meyilli olanlar ya birileri çekildi benim de artık burada durmama gerek yok diyor. Ama gerçekten sadık olup ehli himmet olanların da
gayreti artıyormuş. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendilerini mecbur bilir ve bilmelidir. Aynısını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yaşadı mı? Yaşadı. Nerede? Uhud'da. Düşün, 3000 kişi karşı taraf, 200 tane atlısı var. Sen 1000 kişisin, 2 tane atlın var. Yani lojistik eşitlik diye bir şey yok. Bu Bedir'den daha vahim bir durum. Orada 300'e 1000, 1'e 3. Şimdi burada 1'e 4'ün üstü. Yani Uhud çok ciddi bir olay. Kalacak kişi 1'e 4 yani. Çünkü 1000 kişinin 300'ü yolda geri dönecek, sen 700 kişi kalacaksın. 1'e 4'ün de üstü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüp arkasına bile bakmamış. Aynı istikamette devam etmiş. Ne büyük bir mesele. Allah Allah. Burayı da bitirdim. Birçoklarının maalesef birkaç yıl sonra evlerindeki çocukları hayatlarının en büyük azabına dönüşecek. Çünkü İslam'ın temellerini kaldırmakta toplu halde üşeniyoruz. Elimizden geleni o incelikte, o kibarlıkta yapmıyoruz. Yani o yapmamanın suç olma meselesi. Ben şimdiden onun dönüşlerini alıyorum. Yani bu ateizm, deizm nasıl böyle bu kadar yaygınlaşabilir ki? İnanılır gibi değil, öyle değil mi? Popüler ya. Hiçbir altyapısı olmayan bir şey. Canı sıkılan ateist oluyor. Şimdi eskiden ateistti. Baktılar çok mantıksız, çok saçma, onu bıraktılar. Deizme döndüler şimdi. Ya işte bir yaratıcı var, kurdu bıraktı falan ya. Allah Allah. O da işte zamanla kayboluyor. Başka şeyler. Apateist mi çıktı şimdi? Ya 3. sezon böyle. 4. sezon bekliyoruz böyle. Çok üzücü şeyler bunlar. Allah muhafaza buyursun. Altı bomboş. Sadece heva heveslere yapışmış meseleler. Ve birçok eskiden İslam'ın böyle kökünde yer alan insanlar bugün çoluk çocuğu noktasında perişan. Çünkü o sorumluluklarımızı yapmıyoruz yani. Sen dışarı çamur halindeyken bembeyaz kıyafetli çocuğunu temiz tutamazsın, mümkün değil. O yüzden daha bunlar bir şey değil. Allah muhafaza yani, bunu haşa böyle istiyor gibi anlaşılmasın. Ben çok üzülüyorum. Ben üzüldüğüm için bir şey yapıyorum zaten. Ama daha bunlar bir şey değil. Bir şey değil yani. İnsanlar birkaç yıl sonra evladından kan ağlayacak, kan. Maalesef öyle. Yani biz böyle vazifelerimizi yapmamaya devam edelim. Bak neler olacak yani. Neler olacak. Biz zaten hizmet ederek günahlarımıza kefaret arıyoruz. Allah Azze ve Celle bizi huzuruna pak temiz alacak mı? Huzuruna alırsa pak temiz istiyor değil mi Allah? Temiz istiyor. Bizim annemiz bile öyle yapmıyor mu? Çocukken leğene koyar, sabunla yıkardı böyle. Arada gözümüz yanardı ama derdi ki olmaz, ben seni temiz istiyorum, gözün yanacak derdi. Allah Azze ve Celle de bizi huzuruna böyle pak temiz istiyor. Yani bizi temizleyecek mi? Temizleyecek. Yani bir şeyler günahlarımıza kefaret olacak mı? Olacak. Ya hizmet ederek günahlarımıza kefaret arayacağız ya da şefkat tokadı yiyip öyle temizleneceğiz. Ama bence biz şefkat tokatlarını kaldıramayız. Gelin iş şefkat tokadına gitmeden hizmet ederek günahlarımıza kefaret arayalım. Şefkat tokadı çok ağır, kaldırılmaz. Ben yurt dışında birkaç kişi yanıma geldi. Yediği birkaç şefkat tokadını anlattı. Ben içimden dua ettim. Allah'ım ne olur beni buradan hemen al dedim. Dinlemeye bile tahammül edemedim. Ve evladından, az önce bahsettiğim gibi. Hem de aklınıza gelmeyecek senaryolarla. Ben bunun gibi çok olay duydum. Allah muhafaza. Güzel bir insan, İslam'ın içinde bir insan, sorumluluklarını yapmayı bırakmış. Aklınızın, hayalinizin böyle köşesine geçmeyecek şefkat tokatları yemiş. Bakın ben öyle dua ettim. Allah'ım beni ne olur şimdi buradan al dedim yani. Öyle dua ettim, dinlemeye dayanamadım ben yani. Şefkat tokadı demek kolumu kırdım, arabayı çarptım demek değil yani. Özellikle Allah Azze ve Celle bir insana bu dünyada ihlası bir ölçüde tattırdıysa onun hesabını sadece ahirete bırakmaz. O insanın bir daha bu dünyada asla yüzü gülmez. Bir insanın bu dünyada yüzünün gülmemesinin yolu da çoluk çocuğu. Yanlış yapanları oradan yemeye başlar. Çok dikkat edin. Bu hizmet meselesi, yani biz bize ait olsak sorun değil. Hizmetçiyiz, yani aslımız o. Yani hücrelerimin tamamına kadar Allah'a aidim ve benden bir şey istiyor. Anlıyorsunuz değil mi? Bu enaniyete ağır geliyor mu? Geliyor. Nefis istemiyor mu? İstemiyor. Nefis istemiyor yani. Aynı nefisleri taşıyoruz. Fark yok yani. Ama mecbur ve mükellefim. Bence burayı unutmamamız lazım. Daha bunlar bir şey değil. Maalesef değil. Üzülerek söylüyorum değil. Böyle zaten şimdi artık bir yılda 100 yıllık icraat yaşanıyor. Göreceksiniz ileride. Maalesef üzülerek söylüyorum. Birçoklarının çoluk çocuğu kan kusturacak. Böyle defalarca kabrin altını tercih edecekler yaşadıklarından dolayı. Şu küçücük zahmetlere girilmediğinden dolayı bunlar olacak. Allah muhafaza buyursun. Ben söyleyeyim yani. Ben bunun ayak izlerinde görmeye başlıyorum. Ya yılların nur talebeleri geliyor buraya ya. Gözleri yaşlı. Çocuğumuz şöyle oldu böyle oldu falan. Allah muhafaza, biz de garanti altında değiliz. Yanlış anlamayın. Hani ben böyle her şeyi gerçekleştirmiş otoriter bir adam olarak söylemiyorum. Korktuğum için yapıyorum. Ve hepimiz bir şey yapmamız lazım diyorum. İlla bu tabela, yani konu İslam. Burası tabela. İlla bu tabelada olmak zorunda değil. Gıybetlere, iftiralara, böyle başkasının şuyuna buyuna, hasetlere masetlere girmeyen ehli sünnet güzel gruplar içerisinde cem olmak, cemiyet olmak zorundayız. Zorundayız. Bu iş tek yapılacak. Şu gömleği üreten tek üretmiyor. Sen neyi tek yapacaksın ya?
Allah aşkına bırak şu saçmalıkları ya. Tek yapılacak işler değil bunlar. Güzel insanlarla, İslam'ı tebrik eden insanlarla, Allah'ım böyle dilinde gıybetler, başka meseleler olmayan, sana odaklanmış insanları bizden milyon kat daha büyüt, en önde yürüt, biz de onları örnek alalım ya Rab diyen insanlarla bir cemiyet oluşturmak zorundasın. Bunun zıttı ahlaklara sahip olan insanların da yanından kaçmak zorundasın. Hikaye burası yani. Davanda dalgıç, umuma karşı dalgın insanları yan yana gelip omuz omuza olup icraat yapmak zorundasın. Yani burası çok önemli. Olayı sadece bilgi putunda da tutmamak gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor yani. Bunları yapmayanlar bırak ahireti, dünyada kan kusacaklar. Allah muhafaza. Ben zaten çok alametlerini görüyorum yani. Nice güzel aileler bakıyorum, çocuğundan, hanımından, ondan bundan. Akıl almaz. Zaten şu an artık değil mi? Her ailede birkaç tane psikoloğa giden de başladı. Evet, oradan da başladı. İlahir diyeyim. Durum böyle. 2 tane soruyla başlamıştık konumuza. Birincisi hizmet etmek zorunda mıyım dedik. Buna biraz cevap verdik. İkincisi şunu da sorduk yani. Şimdi bizde nefis diye bir şey var. Bu nefsin bir noktalarda susturulması da gerekiyor. Ve nefis şunu soruyor. Tamam da bu hizmetin dünyama faydası var mı? Evet. Hizmetin dünyaya da faydası var. Üstad Hazretleri bu Emirdağ layıkasındaki mektupta bunu anlatıyor. Hizmetin dünyaya faydası var. Yani bir adam dünya için çalışıyor. Bir adam da hizmet ediyor. Ve bu hizmet edenin dünyada elde ettiği huzur, bereket, lezzetler o adam giden daha fazla. Üstad Hazretleri bunu anlatıyor ve ispatlıyor. Risale-i Nur'da böyle madde yazılan çok az mektup vardır. Bir tanesi bu Emirdağ layıkasının 1. mektubu. Buyurun okuyalım. Bismihi subhanehu yüzenu midadul ulemai bidmai şühedâ. Mahşerde ulemai hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla muvazene edilir. Allah Allah, bak yüzenü. Mizan edilir, kıyaslanır değil mi? Allah Allah. Midadül ulema. Ulemanın neyi? Midadı mürekkebi yani. Bir dimai şüheda. Yani şühedanın neyiyle? Kanıyla. Yani anlaşılır aslında değil mi yani böyle baktığımızda biraz. Şimdi çok ilginçtir. Alemin mürekkebi şehidin kanının üstüne çıkıyor bak. İnanılmaz bir mesele. Ben bu meseleyi Zübeyir abinin bir hatırasında anladım. Zübeyir abi diyor ki biz hapisten çıkarken Üstad Hazretleri döneminde sürekli risale yazıyorlar. Ve 27-28 yılları zaten sürgünlerde geçmiş. Onun da Üstad Hazretleri'nin bir talebesi de yani Said Nursi Hazretleri'nin talebesi de Zübeyir abi, biliyorsunuz. Yanından ayrılmayan birisi kendisi. Zübeyir abi diyor ki biz hapisten çıkarken üzerimizde ne ararsın hapisten çıkan adamla? Silah, bıçak, şiş var mı? Diyor ki biz hapisten çıkarken üzerimizde silah, bıçak değil, kağıt, mürekkep ararlardı. Ben kıyamet gününde alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir. Hadisini o zaman anladım diyor. Bugün toplumu ıslah etmek için, toplumu kalkındırmak için, vatana millete sürekli üretim yapmak için, ilim getirmek için ama ahlak cihetinde İslam temelli. Böyle onu üretiyorsun sonra da başka niyetlerde. O değil, onu kastetmiyorum gerçekten. Ecdat gibi Anadolu evladını bahsediyorum. Vatanı milleti kalkındırmak için, üretmek için, onların dimalarında yeni pencereler açmak için, onları ilim doyurmak, beslemek için, bu vatanın bir kaldırımını bile diğer ülkelerin her birisinden daha güzel hale getirebilmek için, ilahi kelimetullah yani bu meseleleri dünyada daha güzel sunumlarla anlatabilmemiz adına siperin olan vatanını, milletin en güzel noktalara geçirebilmek için gecesini gündüzüne ilim katan alimlerin yaptıkları birçok yerde bir değil birkaç şehadet makamında sayılmış. Konu bu. Anlatabildim mi? Ve her gün yüzlerce defa öldürülürcesine insanlar tarafından anlaşılmamışlar. Çok zordur yani. Çok zordur. Diğer hadise de geçelim, ikisini birleştiririz. Buyurun. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyeti şehid. Bak burada da bunu aslında yine çok yakın yani. Bu hadis de çok yakın. Men temesseke bi sünneti. Kim benim sünnetime temessük eder? Yani temessük sımsıkı yapışırsa. Sünnetime sımsıkı yapıştı. İnde fesadi ümmeti. Ümmetin fesada girdiği bir zamanda felehu ecru miyeti şehid. 100 şehit sevabı ona verilir. Ya bizim komşular da misvak kullanmayı unutmuş. Ben de elime misvak aldım. Onlara hatırlattım. Bak bu da unutulmuş bir sünnette hatırlattım. Bunu mu diyor hadis? 100 adamlık acı çeken diyor. O adam ne ister biliyor musun? Ölümü ister, ölümü. Der ki ya Rab senin uğrunda bir kurşun yemek bu adamların dilinde her gün çiğnenmekten daha sevimli geliyor bana der. Biraz insanların vahşetli yüzü gözüksün anlarsınız. Şimdi o adam her gün dişini sıka sıka dünyaya tahammül ediyor ya, o adama ne varmış diyor? 100 şehit sevabı varmış diyor. İnanılır gibi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra cennete ilk girecekler şehitler. Bak unutmamak lazım. Çok ilginç. Şehit kanını neden akıtıyordu? Tekrar hatırlatayım. Vatanını, milletini kalkındırmak, korumak için. Ulema niye akıtıyor mürekkebini? Aynı mesele, aynı. Nasıl uyuşuyor değil mi? Allah Allah. Çok önemli mesele. Devam edelim buyurun. Bu iki hadisi şeriften alınan bir ilhamla Anladınız mı? Yani bu iki hadis mülham olacak birazdan okuduğumuza. Risale-i Nur'u yazmanın dünyevi ve uhrevi
pek çok faydalarından. Dünyevi ve uhrevi. Uhrevi dünyevi demedi ama. Dünyevi ve uhrevi. Bugün biraz dünya konuşacağız hadi. Hadi yine iyisiniz. Tarlaları konuşacağız Hüseyin. Tamam iyisin. Evet. Risale-i Nur'da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. Yazmak diyor. O zamanın hizmet metodu Risale-i Nur'ları yazmak. Henüz daha tekstil makineleri yok. Çoğaltamıyorlar. Elle kaç tane Risale-i Nur yazılmış biliyor musunuz? 600 bin nüsha. Isparta'da, Barla'da diye bir yerdesin. Millet seni unutsun diye sürgün etmişler oraya. Van'dan getirmişler oraya. Bak düşünebiliyor musun? Elle yazılmış. Ve yazma bilmeyenler de yazmış. Ben gördüm onları. Şöyle biraz yere oturduğun sehpa var. Üstünde cam var. Kağıdı koyuyorlar. Alta mum veriyorlar. Üstüne kağıt koyuyorlar. Öyle yazıyorlar. Yazma bilmeyen bile yazmış. Ya bu iman işi, imkan işi değil ki yani. Yazma bilmeyeni bile yazmış. Şimdi adam bildiğini yapmıyor. Çok ilginç değil mi? 600 bin nüsha. Şimdi o zamanın yazmak ifadesini şimdi hizmet ifadesi olarak da düşünebiliriz. Buyurun. 5 türlü ibadet. 5 türlü. Biz Kur'an deyince Kur'an'daki ibadetleri say desem ne dersiniz? Hadi gerçekten samimi konuşalım. Namaz, buyurun, oruç, zekat, hacca gitmek. Başka? Ya değil mi? Bak ibadetler bunlar aklımıza gelir. Biraz şimdi zihnimiz güzel manada çok açılacak. Çünkü çok kıymetli ibadetler var, onları öğreneceğiz. İstemez misin? Çok kıymetli ibadetler. 5 cihette ibadet varmış. Bakın buyurun. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. Bakın hizmetle ilgilenmek, nasıl siperde kalmak, kurşun sıkmak maddi cihattır, doğru mu? Hizmetle ilgilenmek manevi bir cihattır. Ya inanılır gibi değil ya. Manevi bir cihattır. Arzın manevi muvazenesi böyle muhafaza ediliyor. Yani bir alemin ilmiyle, bir abidin ibadetiyle, bir müminin iyilik yapmasıyla. Şurayı bir anlasak önemli olur. Allah'ın adetullahı şöyledir. Manevi alemde dengeler bozulunca Allah maddi alemde de dengeleri bozar. Madem böyle dünyada başımıza gelen denge bozuklukları sebep midir, sonuç mudur? Sonuçtur. Peki sonuçlar nereden düzeltilir? Sebepten. O zaman ben manevi alemdeki dengeleri düzeltirsem, yani sebebi düzeltirsem, maddi alemdeki dengelerde yani sonuçlarda düzelir mi? Düzelir. İşte manevi cihat bu demektir. Bu kadar manevi tahribatı sen tamirat yapmaya çalıştığında bunun güzel maddi neticelerini görüyor musun? Görüyorsun. Burası ne işte? İstanbul'daki hayalhanem ne? Almanya Duisburg'daki hayalhanem ne? Ankara'daki hayalhanem ne? Şimdi başladığımız külliye projesi ne? İlerideki projelerimiz ne? Yani bunlar güzel şeyler değil mi? Elhamdülillah yani. Ne kadar önemli meseleler. Emirdağ 1. Evet. Her tarafta. Hatta Hint ve Çin'de. Gelecekte oralarda ne güzellikler olacak göreceksiniz. Göreceksiniz. Ama sevap şimdi, o zaman değil. O zaman sevaplar azalır herkes müşteri olunca. Şimdi. Evet, her tarafta. Hatta Hint ve Çin'de. Ehli iman bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden. Oralarda da galebe etmiş mi? Acaba İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var ki sarsılmış? Diyorlar mı bunu? Ya İslam'da hak olsa İslam ülkelerinde huzur olur. Diyorlar mı? Diyorlar. Diye şüpheye ve vesveseye düştüğü vakit. Düşmüşler mi vesveseye? Ben bir gün komünist bir arkadaşımla konuştum. İlk söylediği şey oydu. Bana bir örnek göstersene anlattıklarını hangi ülkede yaşanıyor diye. Bunu söyledi. İlk cümle buydu yani. Şimdi insanlar vesveseye ve şüpheye düşüyor. Tam vesveseye ve şüpheye düştüğü vakit bir risale çıkmış. İmanın bütün hakikatlerini kat'i ispat eder. Felsefeyi mağlup edip zındıkayı susturuyor diye anlar. Birden o şüphe ve vesvese zahil olup imanı kurtulup kuvvet bulur. Ümitleri kırılan Risale-i Nur okumuş, ümit mi bulmuş? Hayır, duymuş. Okumamış bile. Risale-i Nur'u okumak alfa etkisi, yazmak beta etkisi. Risale-i Nur'u duymanın kuvve-i maneviyeye katkısı da gama etkisi. Yani senin burada yaptığın işi filanca yerde dilini bile bilmeyen bir adam duysa kuvve-i maneviyesine katkı olur mu? Olur. Manevi cihat ne demek, anladık mı acaba? Manen hizmet etmek, manen mücadele etmek ne demek, anladınız mı? Yine bugün Zübeyir abiden birkaç örnek vermek isterim. Bu manevi cihat ne demek acaba? 1969 yılı Zübeyir abi Süleymaniye 46 numaralı dairede kalıyor. 2 katlı bir yer orası. Yaz olduğu için çoğu okuma programına gitmiş. Yani medresede kaç kişi var? Az kişi var. Medresede az kişi Risale'ni okuyor. Bir süre sonra Zübeyir abi yukarıdaki odasından aşağı doğru iniyor. Şimdi az kişi olunca biraz şey olur değil mi insanda yani? O kalabalığın heyecanı olmaz. Zübeyir abi de haykırıyor. Sesli oku kardeşim diyor. Şimdi az kişi olunca insanın biraz şevki kırılıyor. Zübeyir abi sürekli okumayı öneriyor ve şöyle diyor. Kardeşim, kalbinizden geçmesin.
Ben burada dört duvar arasında okuyorum. Bundan ne olacak? Geçiyor mu geçmiyor mu? Hadi bakalım. Burada okuduklarımız ehli delaletin kalbinde manevi bir bomba tesiri yapar. Onları inhizama sevk eder diyor. Allah Allah. Manevi tahribata karşı manevi tamirat lazımdır. Bu işleri Risale-i Nurlar çok güzel yapıyor. Çok güzel yapıyor. Yine parça okuyorum Risale-i Nur'dan. Risale-i Nur sadakayı makbule gibi belaların define vesile olmasından, o gizlendiği ve müsaade edildiği zamanda, yani engellendiği zamanda bazı belalar fırsat bulup başımıza gelir. Yani bu da maddi musibetleri engelleme kısmı mı? Evet, bu da maddi musibetleri engelleme kısmı. Zübeyir abi bu yüzden hayatının en mühim gayesini Risale-i Nur'ların okunmasına adamış. Kendisi diyor ki okumadığımda aldanıyorum kardeşim diyor yani. Onun aldanması aşağı biz gibi değil de yani. Böyle sürekli psikolojisi. Bu yüzden kardeşe Haydar'a bir mektup yazıyor. Nurları yanından ve koynundan eksik etme. Ya cümlenin. Nurları yanından ve koynundan eksik etme. Daima cebinde bulunsun. Dünya ve ahiretin için çok faydalıdır. Ebedi saadete kavuşmana vesile olur. Sabahları kalkınca büyük bir nur kitabını okumak için evde bulundur. İşte güçte 15 dakikada olsa okuma fırsatı bulurum diye İhlas Risalesi, İktisat Risalesi, Şükür Risalesi cebinde taşı. Beyler dinlemek bu işin meyvesi. Okumak bu işin ekmeği, suyu. Yani sizin videolarınızı izliyorum bana yetiyor. Geçeceksin onu yani. Olmaz. Biz videoları nereden anlatıyorsak mantık der ki ya bu adamlar arkasında elini okyanusa daldırıp yüzümüze su atıyor. Ben bu suyu beğeniyorsam okyanusa dalmam lazım. O okyanus meselesi de Risale-i Nur'ları okumaktır. Ben akrabamdan birkaç kişi var çok yakın, onlara bile yani vasiyet bıraktım. Hani ölsem ben bunu isterim, günlük okumanı. Ya o kadar mı önemli diyor ya, ne diyorsun ya? Günlük insanın imanını inkişaf ettirmesinde daha önemli ne var ya? Ya hepimizin hayatında olmuştur yani. 2 gün 3 gün okuma sarkmıştır. Ya bakıyorum kendim yani diyorum ne oldu bana diyorum ya. Enerji gitmiş içimden yani. Enerji gitmiş içimden. O yüzden o kadar önemli mesele yani. Evet, devam edelim mi? 2'ye geçelim. Şu an 5 nevi ibadeti okuyorduk. Birincisi neydi? Manevi mücadele. Birinci ibadet manevi mücadele. Yani senin Risale-i Nur okuman ibadet miymiş? İbadetmiş. 2'ye geçelim. Neşr-i hakikat. Buyur. 2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Yani Üstad Hazretleri az önce anlattım. Bu hakikatlerin neşredilmesine ömrünü adamış. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor ilahir. Kalanını okursunuz. Yani vazife çok büyük. Bu neşr-i hakikat dediğin olay evlerimize geldi, saadet kazandı değil. Çok büyük bir kalenin tamiratını yapıyor Risale-i Nur. O kale de rüyasında görüp yıkılan kale işte. Ya. Evet, 3'e geçelim. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Üstad Hazretleri diyor ki bütün mesaimi iman esasları üzerinde teksif etmiş bulunuyorum. Ne demek bu yani? Ben kendi adıma ne kadar önemi var bilmiyorum ama onun her şeyine şahidim. Yani zekavetine, cesaretine, istese bugün İslami alanda birçok meselede zirve eserlerde çıkarırdı. Ben şahidim yani. Allah aşkına siz de alın o açın okuyun. Bir 19. mektubu okuyun. Mucizat Ahmediye'yi. Yanında hiçbir eser olmadan bir insan bunu nasıl yazabilir? Buyurun birlikte karar verelim. Bir 25. sözü okuyun. Kur'an-ı Mucizül Beyanı. Yani bir insan böyle şeyleri, ince meseleleri nasıl yazabilir? Nasıl görmüş? Lütfen buyurun birlikte bakalım. Bir işaretül icazı birlikte okuyalım. Hadi bakalım görelim. Bir münazaratı okuyalım anlayabilirsek. Hadi bakalım. Zekaveti, cesareti yani dünya dalında da, ilim dalında da ne istese yapabilirdi ama şu çok garip değil mi? Bütün mesaimizi sadece imana teksif etmişim. Bu kadar mı ya? Ben para kazanıp böyle yardım etsem, başka şekilde yardım edeyim. Çok ilginç başka bir sır var. Bu noktayı az önce derslerde konuştuk. Bir tekrar edelim. 5 farklı ibadet konuşuyoruz. Birinci ibadet neydi? Manevi mücadele. İkincisi neydi? Neşr-i hakikat. Yani bu hakikatleri etrafa yaymak. Üçüncü ibadet neydi? İman cihetinde yardım etmek. Buyurun 4'e geçelim. 4. Kalemle ilmi tahsil etmek. Allah Allah. İlmi tahsil. Burada basit geliyor değil mi? Yani şimdi iman dediğin işte birader söyledik ya imanı ya. Kafada şöyle var. Şimdi öldüm, kabre girdim. Oradaki memurlar, kabir sorgu melekleri ver bakayım nüfus cüzdanını. Dini İslam geç. Oh yırt diye böyle zannediyor adam yani anladın mı? Orada ne yazıyorsa tamam yırttın geç zannediyor burada. Hiç böyle bir şey olabilir mi yani? İmanlı olmak yetmiyor. Az önce konuştuk. İmanlı ölmek gerekiyor. Bir adam imanlı yaşamazsa nasıl imanlı ölsün peki? Yani senin hayatında onun alametleri yoksa, mücadelesi gayreti yoksa nasıl imanlı öleceksin? Bakın size
Bir hadis okuyayım. Tabarani'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Deylemi orada geçiyor. İleride bir fitne olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayabilecek. İmanın değişim hızını gördün mü İbrahim? 10 yılda demiyor ha. Bir sabah diyor. Bir daha okuyayım mı? İleride bir fitne olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ha. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayabilecek. Ancak Allah'ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç. Haydi sen bu imanla kabre gir bakalım. İlmin ehemmiyetini anladınız değil mi? İlimle kalp. Hangi ilimle kalp dirilir? Ya evet. 5'e geçelim mi? 5 farklı ibadet konuşuyoruz. 5.'si tefekkür. Buyurun. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürü olan bir ibadeti Ya bu hadis aslında değil mi? Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senet. 1 saat tefekkür. Şu an onu yapmıyor muyuz? Yani Allah Azze ve Celle ne istiyor? Bizi neden yarattı? Sıfatları nedir? İsimleri, yani bunları anlama davasındayız şu an, öyle değil mi ya? Şu çok büyük bir ibadet ya. Şu tefekkür ibadeti var ya. Allah Allah, çok büyük bir ibadet ya. 5 nevi ibadet bitti. Şimdi geldik ikinci kısma. Bu hizmetin, bu Risale-i Nur'un 5 farklı dünya faydası var. Buyurun okuyalım. 5 türlü de dünyevi faydası var. 1. Rızıkta bereket. Bu bereket var ya, matematiği çıldırtan bir kavram. Adamın çuval dolusu malı mülkü olur, yiyemez. Ötekinin ister çok olsun ister az olsun, orası hiçbir önemi yok. Adam lezzet alır, bal gibi lezzet alır. Konuyu anladınız mı? Berekette fakirliği siler misiniz kafanızda? Ya millet psikolojisi bozuluyor. Dev gibi yerlerde kendine zarar veriyor Allah aşkına. Bereket feyz demektir, anlık lezzet demektir ekseriyetle. Bereket çekildiği anda lezzet çekilir. Hanımına bakarsın öcü gibi görürsün. Çocuğuna bakarsın kafamı ütülüyor diye görürsün. Arkadaşına bakarsın yeter kaç yıldır aynı şeyleri söylüyor diye. Yani soğukluk hissedersin. Masana bakarsın bıktım masadan dersin. Saatine bakarsın yeter bu kordondan istemiyorum dersin. Gömleğine bakarsın yırtasın gelir. Saçına bakarsın takıntı olur. Yani olması gereken şey olduğunda bile saçının onu bozmama azabı sana yeter. İşte bereketsizlik bu demek, anladınız mı? Feyzin, lezzetin çekilmesi demek. Bereketin de maddeyle alakası yok. Az da olabilir, çok da olabilir. Ama bir lezzet alırsın. Ya bunu bana ikram edip gönderen Allah'a hamdü senalar olsun ya dersin. Bizim bölge normalde etçil, doğru mu? Mehmetcan restoranı var Tarsus'ta. Ne zaman gitsek et onu anlatıyor. Yani eti alıyor ekmeğine, yani insan dürer yer. Dürmüyor, bastırıyor, yağını oraya alıyor, matematik hesabı yapıyor. Çok lezzet yiyor. Yani normalde bu adam et olmadı mı gözü dönüyor. Mustafa sen de etçilsin. Doğru mu? Et yemeden doymayanlar etçildir. Tatmin olmuyor adam yani. Doğru mu? Emrah sen de mi öylesin? Evet. Zaten Halis gece ciğer şişleriyle yatıyor yani. Onu anlatmaya gerek yok. Biz etle karbonhidratın arasındayız yani Anadolu o coğrafyaya düştüğümüz için yani. Ama işte buradaki arkadaşlar yani Kurban Bayramı'nda koşan koyuna ısıracak. Yani bu kadar etçil olmaz yani insan. Etçil kavramını anlatabildim mi? Yani et seven değil, et yemeden doymuyor adam yani o. Ya bugün sağlıklı beslenip ıspanak yiyelim mi diye sor. Olur ya şöyle bir kavurmanın içine koysana der yani. Etçil adam budur. Bizim buranın insanı öyle etçil biraz. Şimdi normalde etçil adam böyle et yemeden doyamaz. Tatmin olamaz özellikle. Vampirin kan arayışını düşün. Evet böyle yapıyor. Nereden tanıyorsun? Vampir mi tanıyorsun? Ya gerçekten ya şurada tulum peyniri ya etten lezzetli olur mu ya? Bir tane galeta çubuk etten lezzetli olur mu ya? Zeytinyağı kalmış. Bugün tantuni var. Bir arkadaş diyor ki ya içeride bir zeytinyağı yedik. Ondan lezzetli. Ya gerçekten ya çok ilginç bir şey bereket. Allah Allah. Ya ucuna bir şey gelsin ağzına. O muhabbeti, o kapışma sevdası. Ya ben burada dünyada istese her şeyi yapabilecek bir sürü arkadaş var burada. Sofrada o yemeğin şeyini yapıyorlar ya. Bu lokma şöyle falan. Ya ben o kadar bir lezzet alıyorum anlatamam sana. Yani bunlar o bereket işte. Berekette ana konu fakirlik, zenginlik meselesi değil. O zevki böyle bal buranlar akar gibi damaklarında hissedebilmek. Acayip bir şey bereket. Bunu sadece yemeğe vurmayın. Bizim ana konumuz yemek olduğu için yemekten örnek verdim. Yani biz dedim ya Rezzak ismi o çok açıldığından dolayı. Bunu muhabbete dönüştü ya. Dışarıda ortalığına oturuyorsun, rahatsız oluyorsun ya adam. Bir gitse de çay içsem diye. Ya böyle bahane arıyorsun burada değil mi? Ama birilerinin yüzünü göreyim, birileriyle görüşeyim edeyim diye. Evet rızık böyle bir şey. Şimdi Allah Azze ve Celle hizmetin içinde olanların rızkını hesapsız veriyor. Ne demek o? Yani normalde insanın dünyasının matematiği var mıdır? Vardır. Hizmetteki adam beklenmedik yerden gelir. Burada çok yaşayan vardır. Ben de yaşadım ya. Beklenmedik yerden yani. Çok enteresan şekilde yaşadım. Bunu ayet söylüyor biliyor musunuz? Ayete bakar mısınız ya? Kuşkusuz Allah hak edeni hesapsız olarak rızıklandırır. Bir gayri hesap. Hesapsız. Garip değil mi?
Ya şu müşteriden bir şey gelecekti dersin. Hiç ömründe tanımadığın adamdan alası gelir. Kuşkusuz Allah hak edeni hesapsız rızıklandırır bir gayri hesap. Çok çıldırtıcı bir mesele değil mi? İşte bereket nedir? Bereket hak ettikten sonra, yani kalbini, gönlünü Allah Azze ve Celle'nin yoluna adadıktan sonra, bütün işleri tevekkülle ona bıraktıktan sonra, tevekkülden kastımın tembel tevekkülü olmadığını biliyorsunuz. Kapı çalmamak, sebeplere müracaat etmemek, böyle bir şey yok. Kalbin orada olmayacak. Fiilen en güzelini yapacaksın, en kralını yapacaksın ama kalbin orada olmayacak. Kalbin hala, şuranın işi var mı, o okumasını yaptı. Kalbin burada olacak. İcraatın en güzeli olacak yani. Tevekkül bu demek yani. Böyle birisine çok ilginç değil mi ya? Bir gayri hesap. Yani hesapsız rızıklandırıyor ya. Hiç beklediğin yerler, şunlar sil gitsin ya. Ben hayatımda yaşadım. Yaşadıktan sonra mahcup da oldum. Allah'ım ya, gerçekten yaptığım plana bak, gönderdiğin yere bak diye. Yaşayanları da çok çok gördüm o bereketi. Hem de hesapsız bereketleri. Ya Allah üzerimizden eksik etmesin onu. Evet, neyi konuşuyorduk şimdi? 5 dünyevi faydası. Bir neymiş? Rızıkta bereket. 2. 2. Kalpte rahat ve sürur. Sürekli mazeret ile hizmetini sallayan insanlara bakar mısınız? Kalpleri nasıl? Hep huzursuz. Zaten duruşlar bile hep titrek böyle değil mi? Sürekli problemleri var iç alemlerinde. Hizmeti sallaya sallaya. Bu arada Üstad Hazretleri onlara postayı koyuyor zaten. Diyor ki Risale-i Nur müşteri aramaz diyor. Herkes müşteri. Bunu talep etmesi lazım. Yani böyle salla salla salla. Yani bu senin iyiliğin için kapına gelmişti. Sana olan ihtiyaçtan dolayı değildi. Bence burayı iyi anlayıp iyi yakalamamız lazım. Yine hizmeti sallayanlara dikkat edin. Derdi bitmez. Ya ne oldu hemşerim? Canım sıkkın. Ruhum daraldı. Evde sorunlar var. Hiç bitmez derdi yani. Bir de koşturanlara bak. Hesapsız gülerler. Sen niye gülüyorsun? Ya ne bileyim, içimde bir mutluluk var. Hesapsız yani. Çok enteresan değil mi? Hizmetle meşgul olmayan adamın canı sıkılır. Bak, hemen hizmet et orada. Bir sorumluluk al üstüne, anında geçecek. Göreceksin ya, buyurun, tecrübe edilmiş. Denenmiş bunlar yani. Garantiyi Üstad Hazretleri veriyor ama zıttı çok kötü. Ben zıttını çok gördüm. Ben annesi Allah Allah diye ölen arkadaşlarım var benim. Birkaç tane. Anneleri bunların hizmetlerde Allah Allah diye ölmüşler. Son nefeslerini vermişler. Kendileri böyle kaktüs gibi çakılmışlar. 10 yıldır 15 yıldır evde, petrol istasyonunda, bilmem nerede. Kalksana, sen bunun için mi yaratıldın yani? Nedir bu hal diye. Doğruyu yapmaya o kadar üzücü noktalara geldiler ki, düşünce ve zihin olarak da üzücü noktalara geldiler. Hiç kendisine yaramayacak nerede bir iş var? Sürekli dikkati de orada, nazarı da orada. 10 yıldır arıyorum. 10 yıldır okuma yapmaya, ikna etmeye çalışıyorum. Tabii benim samimiyetsizliğimin de etkisi çoktur bunda ama 10 yıldır arıyorum. Okuma yapmaya, ikna etmeye çalışıyorum. Bir derse gitmeye, ikna etmeye çalışıyorum. Ta bilmem ne şehirlerine gidiyor. İzmirlere. Borsa bilmem neyin dersini alıyor. Ekonomist. 2 tane derse getiremedik. Geçen yine böyle bir görüştük, en son diyor, sana itiraf edeyim, hayatımda ilk kez psikoloğa başladım. Kaç yıldır tanıdığım adam. Kaç tane örnek istersiniz? Yani angoazlara giren, manevi psikolojik sorunlar yaşayan, yani o yüzden şurayı da anlamamız lazım. Elhamdülillah bir huzurumuz var içimizde ama garanti altında değiliz yani. Bugün Allah rahmet ediyor, gönlümüze inşirah veriyor. Yoksa herkes bu hale geçebilir. Ama geçen arkadaşlar da biraz şöyle bir ayaklansalar artık. Yapışmışlar evlerine, karşılarında bir tane bilgisayar. Ya bunların anneleri, ataları Allah Allah diye ölen insanlar. Ben böyle görüyorum, benim içim kan ağlıyor. Yani böyle gerçekten yani darılmayacaklarını bilsem üzücü şeyler söyleyeceğim yani. Sen böyle ağaç gibi oturduğun yerden kalkmıyorsun, bir derse gitmiyorsun, bir okuma yapmıyorsun. Garip ne kadar kendisine fayda vermeyecek mesele var, sürekli zihni orada. O yüzden yani bu bir ders için yol yapıyorsun ya, içinde 10 tane yara tamir oluyor. Görürsünüz ileride, görürsünüz. Çok önemli şeyler bunlar. Sadece konu şurası. Ali için, Veli için, Osman için, ya buraları bir silin yani. Allah'la benim aramdaki ben ilişkiyi düzeltmem lazım. Bu zaviyeden bakabilirsek çok karlı devam edeceğiz. 3. Maişette suhulet. Ne oluyor? Manşette suhulet. Kolaylık. Yani bir bakıyorsun geçim kolaylığı var. Allah Allah. Demek ki bu işle uğraşanların Allah geçimine kolaylık verir mi? Verir. Zıttına bakalım mefhum muhalifiyle. Bu işle uğraşmayanlara bakıyorsun. Ya başlarına o kadar belalar, musibetler oluyor ki. Yani bu işleri sen sallarsan Allah sana bela musibet gönderiyor. Hastalık geliyor. Olmadık yerde adamın arabasının motoru yiyor. Bir bakıyorsun çocuk vazo kırıyor. Bir bakıyorsun çocuk düşüyor, kafasını kırıyor. Öyle mesaj bunlar. Kainatta tesadüf yok. Hizmeti sallayanlar geçim darlığı yaşıyor. Yani bu dünyada ne yaparsa yapsın iki yakası bir araya gelmiyor. Yine Taha suresinden okuyayım mı? Taha 124. Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Ayet söylüyor değil mi? Az önce anlattıklarımı harf harfine söylemiyor mu ayet? Bak çok ilginç. Her kim de benim zikrimden, burada zikir Kur'an demektir. Onun emirleri. Her kim ki benim zikrimden yüz çevirirse bilsin ki ona dar bir geçim vardır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Allah Allah. Ve men arada en zikri, kim zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu maişeten dankan.
Ona dar bir geçim. Fenahşuruhu, onu haşrederiz yevmel kıyameti, kıyamet günü ama. Yani kör olarak. Şimdi Üstad Hazretleri 27. sözü anlatıyor. 27. sözde ne anlatıyordu hatırlıyor musunuz Risale-i Nur'da? İçtihat meselelerini anlatıyor. Şimdi orada tam satırın birinde bir cümle söylüyor ama inanılmaz bir cümle. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet ruhta sersemlik verir diyor. Derdi maişet diye bir şey en azından %99'umuzda var mı? Var. Faturamız var, suyumuz var, çocuğun bir şeyi var, bezi var, maması var. Var değil mi? Şimdi derdi maişet herkeste var. Madem herkeste var, sahabe nasıl bu kadar dirayetli ve dik durabildi? Tevekkül işte. Peki tevekkülsüzlük onu ne yapıyor? Sersemliğe götürüyor. İşte şahitliğimiz var yine yani. Geliyor buraya, 5 kuruş durumu yok. Sabah akşam burada. Daha sonra biraz babadan kalıyor, biraz hanımdan. Biraz babanın evi satıyor, biraz anneden kalıyor. Bir bakıyorsun onun bunun peşinde koşturmaktan bir tane sohbet de yok artık. Yani bu garip bir hal değil mi sizce? Bu sersemce halin sebebi ne olsa gerek? Tevekkül meselesi. Ya durumlar böyle. Hizmet edeninde geçiminde kolaylık. Benim var burada böyle bazı arkadaşlar ya böyle şek veriyor yani. Diyorum ne kadar bereket, ne kadar kolaylık var geçimlerinde ya. Eskiden 12 ay çalışırdı, bu kadar ailesini geçindiremezdi. Şimdi çalıştığı 3-4 ayla daha rahat geçindiriyor diyor. Anladın mı inceyi? Demek bizim eksiğimiz var. Eksiğimizi tamamlasak bunlar bize çözülecek. Görüyor musun? Görüyor musun yani? O Çaycı Emin abi acayip mesele o ya. Buyurun 4. 4. İşlerinde muvaffakiyet. Şimdi hizmet eden adam dünya işlerinde muvaffakiyet dediğini biliyor musunuz? Tevafuk yaşar. Şuraya gider, şuraya gider, şuraya gider işi çözemez. Su içmeye bir yere oturur yanına iş gelir. Öyle öyle. Zıttını anlatayım size. Yani hizmeti sallayan adam başına ne gelir? İşleri alır, bağlar, biriktirir, yapar. Buraya getirir, burada düşer kaybeder. Ediyor mu etmiyor mu? Sonra bir daha başlar. 3 yıl gitti mi az önce? Gitti. Bir daha başlar. Oradan biriktirir, onunla bağlantı kurar. Bu sefer bundan ders aldım der, bunu böyle yaptım der. 5 yıl biriktirir, bir darbe alır 5 yıllık yine gider. Ömrün çöpe gitmesi ne demek onu anlatıyorum. 3 yıl o işten gitti, 2 yıl ondan gitti, 6 ay ondan gitti, 5 yıl ondan gitti. Hizmeti sallayan adamın akıbeti. Biriktirir, zirveye getirir, rovaşataya kalkarken hani o adam var ya rovaşataya kalkıyor, balon havada vuramıyor. Sırt üstü yere düşüyor. Hizmeti sallayan adamın akıbeti. 5. 5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. Çok ciddi bir şey. Bütün Risale-i Nur talebeleri ne demek yani? Allah Allah. Milyonlar insan yani. Bir de tesbihat yani biz Risale-i Nur talebelerinin tesbihatı belki bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Uzun tesbihat deriz. Farklı normalde işte İsmi Azam duası denir kısa tesbihata. O bizim uzun tesbihat dediğimizde tercüman-ı İsmi Azam duasıdır. Böyle Allah'ın farklı muhtelif isimlerini sürekli zikreder durursun ya. Çok mükemmel bir tesbihattır. Ben herkese öneririm. Çok büyük bir duadır yani. Şimdi her gün birçok ağız, milyonlar ağız aynı dua ile bir talebeti Risale-i Nur. Ne demek? Risale-i Nur talebelerine. Şimdi bak sürekli sana dua ediyor. Ya şimdi velev diyelim ya bir tanesi ihlaslı olmaz mı? Olur değil mi? Peki o duaya isabet etsen de Allah kabul etse ne olacak? Kurtuluşa bak. Yani buna hissedar olmak büyük bir şey. Ben sabit hizmetleri tanıyıp bazı aksaklıklar olmadığı müddetçe yeniden parça parça hizmet açma meselesine tam anlayamıyorum. Neden? Çünkü büyük bir şirkette küçük bir hisse, küçük bir şirkette büyük hisseden daha büyüktür. Yani bugün gidelim şu marketin %50 hissesini alalım. Elektrik suyunu ödersen öp başına koy. Şimdi gidelim marketler zinciri dünyanın en büyüğünün %1 hissesini versinler bize. Adam borsadan mı hisse almış 50 TL'lik. Marketin genel merkezini arıyor. Diyor bana acil diyor biraz para gönderin. Beyefendi siz kimsiniz? Ortağız biz ya diyor şimdi. Büyük bir şirketten küçücük hisse alsan bu aslında çok büyüktür. O yüzden bence bu manayı iyi anlamak lazım. Lamborghini fabrikasında o Lamborghini'yi birlikte üretsen onu sattığında kar büyük gelir. Ama oturduğun yerden tahtadan araba yapmaya gerek yok. Bilmem ifade edebildim. Şimdi bu duayı bırak uhuvvette bile öyle bir mesele var ki şu cümleyi bir okumam lazım ya. 13. şu. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetle uhuvvet. Birbirimize dayanmamız, sevmemiz, gerçekten sevmemiz. Ben bazen görüyorum yani yıllarını adamış ama sevmiyor buradakileri. Çünkü tefekkür edemiyoruz yani. Biz birbirimizin ahiretine faydalı olduğumuzu, hep ahirete yönelik çek yazıldığını hissetsek çok severiz birbirimizi. O uhuvvet, o dayanma, o omuz omuz olma. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki yani sevap seviyesi öyle büyük ki 1000 seyyiyeyi affettirir. Ahirete bir gidiyorsun korktuğun günahlar affolmuş.
Ya Rab ben ne yaptım da bunlar affoldu? Sen kardeş oldun. Nasıl makam? Şimdi çay dağıtmanın, esprileşmenin, çekirdek çitlemenin, bir seyahate aynı arabada yan yana gitmenin önemini anlıyor musunuz? Bunlar uhuvvet risalesi okumanın uygulama sahası. Bunun birisinden biri olmadığında olmaz. Sürekli okuma değil, yan yana birbirimize tebessüm etmeye de çok ihtiyacımız var. Hamur gibi yoğrulmamız lazım. Hamur gibi. Derin manalar aslında değil mi? Ve mecbur ve mükellef olduğumuz da manalar. Ama bunu anlamak zor olduğu için hep bu kitle toplumun azlık bölümünü oluşturmuş. Doğru mu? Hep az olmuş, öyle de olmaya devam edecek yani. Bazen çoğalsa da azların içinde çoğalmaya devam etmiş. Bu azlık manası da garip bir manadır. Bir gün Hazreti Ömer zamanı adamın biri mescitte dua ediyor. Allahümme icelni minel kalil. Yani ne demek oluyor? Allah'ım beni azlardan kıl. Allah Allah. Allahümme ic'alni minel kalil. Hazreti Ömer gidiyor adamın yanına. Ya diyor bu nasıl bir dua? Allah'ım beni azlardan kıl. Allah demiyor mu ey Ömer? Ekseren nâsi lâ ya'lemun. İnsanların çoğu bilmez. Ekseren nâsi lâ yeşkurun. İnsanların çoğu şükretmez deyince Hazreti Ömer sen doğru söylüyorsun diyerekten aynı duadan kendisine de ister, kendisine de yaptırır. Yani uydum kalabalığa demek buyurun cenaze namazına demektir. Evet bu işleri yapanlar azdır ama her zaman azlar kıymetli değil midir? Biz elmasa, yakuta yani taşa, taş değil mi? Neden kıymet veriyoruz? Az oldukları için. Allah hep o azlardan eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kur'an'da bu azlık meselesi eksürün nas, insanların çoğu. Bu kalıp 17 yerde geçiyor. Biliyor musunuz? İnsanların çoğu. İnsanların çoğu şükretmez, insanların çoğu bilmez, insanların çoğu iman etmez. Böyle geçiyor. Ayetleri de söylememi ister misiniz? İnsanların çoğu şükretmez. Bakara 243, Yusuf 38, Mümin 61. İnsanların çoğu bilmez. Araf, Yusuf, Nahl, Rum, Sebe yani çok yerlerde geçiyor. Kur'an'da ekserühüm la, onların çoğu yapmazlar. Bu kalıp da 45 yerde geçiyor. Bazı yerleri okuyayım. Bakara 100, onların çoğu iman etmezler. Ali İmran 110, onların çoğu yoldan çıkmış kimseler. Maide 103, onların çoğu akletmez. Enam 37, onların çoğu bilmez. Enam 111, onların çoğu cahillik eder. Yunus 60, onların çoğu şükretmez. Nahl 83, onların çoğu inkar eder. Şuara 8, ama onların çoğu iman etmezler. Ya çoğunluğu görmüyor musun? Bu kadar millet deli mi de bunu yaparken siz az kişi bunu yapıyorsunuz demek var ya tam bir yıkım. İşte ayetle ispatıdır. Dehşet mesele değil mi? Ya evet. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.